Hayal et. Sabah kahveni yudumlarken telefonuna bir bildirim geliyor. XYZ Holding hesabınıza 1250 TL temettü ödemesi yaptı. Borsayı takip etmedin, al-sat yapmadın, stres olmadın. Yatırdığın paranın sen uyurken sana çalıştığı bir sistem bu. İşte bu. Temettü yatırımının en cazip tarafı. Pasif gelir yaratma gücü. Warren Buffett'ın da dediği gibi eğer uyurken para kazanmanın bir yolunu bulamazsan ölünceye kadar çalışmak zorunda kalırsın. Temettü yatırımı kısa vadeli al-sat telaşından uzak, şirketlerin kazancına ortak olma felsefesidir. Sen bir şirketin ortağı olursun, o şirket kar ettikçe ve bunu temettü olarak paylaştıkça her yıl, bazen her çeyrek hesabına nakit akar. Ama işin asıl büyüsü birleşik getiride saklıdır. Yani aldığın temettüleri tekrar hisse alımında kullanırsan bir süre sonra kazanç kendi kendini büyütmeye başlar. Bu tıpkı kar topu gibidir. Başta küçüktür ama yuvarlandıkça büyür, büyüdükçe daha hızlı büyümeye başlar. Psikolojik avantajları da büyük. Borsada fiyatlar düştüğünde çoğu yatırımcı paniğe kapılır. Ama temettü yatırımcısı hisse fiyatı düştü ama şirketin temettü ödeme gücü devam ediyor diye düşünerek fırsat görebilir. Çünkü onun odağı fiyat değil, gelir akışıdır. Kısacası temettü yatırımı sana hem finansal hem de psikolojik anlamda güç kazandıran uzun vadeli bir stratejidir. Fakat burada kritik bir soru devreye girer. Hangi şirketleri seçeceğim ve neye dikkat edeceğim? Hiç satmam mı? Doğru zamanda satmak mı? Temettü yatırımcılığı denildiğinde çoğu kişinin aklına şu gelir. Bir kere al, kenara koy, sonsuza kadar tut. Evet, uzun vadeli tutma disiplini bu stratejinin ruhudur. Ama bu her aldığımız şirketi gözümüz kapalı şekilde ömür boyu elimizde tutacağımız anlamına gelmez. İşte burada bize mesaj atan bir takipçimizin yaşadığı tecrübe çok güzel bir örnek. Takipçimiz hiç satmam anlayışını aslında körü körüne değil bilinçli bir şekilde uyguladığını anlattı. Örneğin Alkim hissesini uzun süre elinde tutmuş fakat bir kış ayında gelen bilanço beklentinin çok altında çıkmış. Şirket patronunun açıklaması ise yatırımcı açısından hayal kırıklığı yaratmış. Kış yeterince soğuk olmadığından istediğimiz üretimi yapamadık. Şimdi bir düşünelim. Soğuk olmasıyla bilinen bölgeler dururken sıcak iklime sahip bir bölgede üretim tesisi kurmak ve sonra da kışı tahmin edemedik demek bu iş planlamasında önemli bir hata sinyalidir. Takipçimiz hem bilanço verilerini hem de yönetim vizyonunu değerlendirip Alkim hisselerini satma kararı vermiş. İşte bu temettü yatırımcılığında nadir ama kritik bir adımdır. Şirketin hikayesi bozulduğunda satmak. Peki bu hikaye bozulması ne demek? Gelin netleştirelim. 1. Temel iş modelinde bozulma. Şirket artık eskisi gibi para kazanamıyor. Pazar payını kaybediyor veya rekabet avantajını yitiriyorsa. 2. Finansal disiplinin zayıflaması. Kar marjları düşüyor, borç yükü artıyor, temettü ödeme politikası değişiyorsa. 3. Yönetim güvenirliğinin zedelenmesi. Tutarsız açıklamalar yapılıyorsa veya hissedar dostu olmayan kararlar alınıyorsa. 4. Sektörde köklü değişimler, teknoloji, yasa değişiklikleri veya tüketici davranışları sektörü geri dönüşümsüz şekilde değiştiriyorsa. Temettü yatırımında amaç ömür boyu düzenli gelir akışı sağlayacak sağlam şirketleri portföyünüzde toplamaktır. Ama bu şirketler zamanla değişebilir. Tıpkı bahçenizdeki meyve ağaçları gibi. Bazıları onlarca yıl meyve verir, bazıları ise hastalanır, kurur veya verimsizleşir. O zaman bahçeyi sağlıklı tutmak için yeni ağaçlar dikmek gerekir. Bu yüzden satmamak disiplini, asla satmam dogması değildir. Doğru zamanda satmak da uzun vadeli başarının bir parçasıdır. Hatta Warren Buffett'ın dediği gibi bir şirketin iş modeline olan inancım biterse ne kadar zamandır elimde olursa olsun satarım. Kısacası temettü yatırımcısı olmak hem sabırlı bir bekçi hem de gerektiğinde soğukkanlı bir cerrah olmayı gerektirir. Bekçi değerli varlıklarını yıllarca korur. Cerrah ise gerektiğinde hastalıklı parçayı kesip atar ki bütünü sağlıklı kalsın. Temettü yatırımında şirket seçimi ve hesaplama mantığı. Temettü yatırımında en kritik adım doğru şirketleri seçmektir. Çünkü ne kadar sabırlı olursan ol, yanlış bir ağacı sulamak onu meyve veren bir ağaca dönüştürmez. Peki doğru şirketleri nasıl seçeceğiz? Önce 3 ana unsura bakalım. 1.
Temettü verimi bu şirketin her yıl ödediği temettüsünün hisse fiyatına oranıdır. Yıllık temettü miktarını hisse fiyatına bölüyoruz. Çıkan sonucu yüzdeye çeviriyoruz. Örneğin bir şirket yılda hisse başına 5 lira temettü ödüyorsa ve hisse fiyatı 100 lira ise 5 bölü 100 eşittir 0,05. Bu da %5 temettü verimi demektir. 2. Temettü büyüme oranı. Burada amaç temettülerin her yıl ne kadar arttığını görmek. Çünkü bugün %5 verim veren bir şirket 10 yıl boyunca her yıl temettüsünü artırırsa senin yatırdığın paraya göre getirisi katlanır. Bir şirket bu yıl 5 lira temettü ödüyor. Gelecek yıl bu rakam 5,50 lira olmuş. Artış oranı 5,50-5 bölü 5 eşittir 0,10 yani %10 temettü büyümesi. 3. Toplam getiri hesabı. Temettü yatırımcılığında uzun vadeli getiri hem temettü veriminden hem de temettü büyümesinden gelir. Burada basit bir formül kullanabiliriz. Yıllık temettü verimi ile yıllık temettü büyüme oranını topluyoruz. Bu da yaklaşık olarak yıllık toplam getiri beklentisini verir. Örnek %5 temettü verimi artı %7 temettü büyümesi eşittir yaklaşık %12 toplam getiri. Bu formül mükemmel bir kesinlik vermez ama yatırım kararını değerlendirirken yol gösterici olur. 4. Dikkat edilmesi gerekenler. Borç durumu. Borcu yüksek olan şirketler kriz döneminde temettü ödemesini azaltabilir veya tamamen durdurabilir. Temettü ödeme geçmişi. Düzenli ve artan temettü ödemek yönetimin yatırımcı dostu olduğunu gösterir. Sektörün geleceği. Daralan sektörlerde yüksek temettü verimi cazip görünse de uzun vadede büyüme şansı düşük olabilir. Bilanço kalitesi. Sadece kar miktarına değil, nakit akışına ve karlılığın sürdürülebilirliğine bakılmalı. 5. Kağıt üzerinde güzel tuzağı. Bazı şirketler yüksek temettü verimliliğiyle dikkat çeker ama bu verim bazen hisse fiyatlarının hızlı düşmesinden kaynaklanır. Bu yüzden yüksek verim eşittir her zaman iyi yatırım yanılgısına düşmemek lazım. Temettü verimi cazip görünse de şirketin karı düşüyorsa veya sektörü zayıflıyorsa bu bir alarm işaretidir. Kısacası temettü yatırımında kazanan sadece sabreden değil, bilinçli seçim yapan ve düzenli kontrol eden kişidir. Temettü yatırımında derin analiz ve oranlar. Temettü yatırımında sadece temettü verimi ve büyüme oranına bakmak yetmez. Gerçekten sağlam bir portföy kurmak istiyorsak finansal oranlar, şirket geçmişi ve yönetim kalitesi gibi daha derin göstergeleri de incelemek gerekir. İşte adım adım. 1. Temettü geçmişine bak. En az 5-10 yıllık düzenli temettü ödemesi olan şirketler tercih edilmeli. Temettü miktarı düzenli artıyor mu yoksa dalgalı mı? Kriz dönemlerinde bile temettü ödeyebilmiş mi? 2. Bilanço sağlığı. Borç bölü öz sermaye oranı düşük olmalı. Yüksek borç kriz dönemlerinde temettü riskini arttırır. Cari oran dönem varlıklar bölü kısa vadeli borçlar 1'in üzerinde olmalı ki likidite sorunu yaşamasın. 3. Temettü verimi ve büyümesi. %3-6 arası temettü verimi genelde sürdürülebilir seviyedir. Yıllık temettü artış oranı enflasyonun üzerinde olmalı. Temettü ödeme oranı çok yüksekse %80 üzeri gelecekte temettü kesintisi riski olabilir. 4. Sektör ve iş modeli. Gelecekte büyüme potansiyeli olan sektörler teknoloji, yenilebilir enerji, gıda, sağlık, doymuş veya küçülen sektörlerde temettü verimi yüksek görünse de uzun vadeli potansiyel düşebilir. 5. Yönetim kalitesi. Şirket yönetiminin geçmişte verdiği sözleri yerine getirip getirmediğine bak. Şeffaflık, düzenli bilgilendirme ve yatırımcı dostu politikalar çok önemli. Takipçimizin Alkim örneğinde olduğu gibi yönetim mantıklı kararlar almıyorsa uzun vadede risk artar. 6. Fiyatlanma ve alım zamanı. Burada devreye fiyat kazanç ve piyasa defter değeri gibi oranlar girer. Fiyat bölü kazanç. Hissenin piyasa fiyatının hisse başına düşen kâra oranı. O genel olarak sektör ortalamasına göre düşükse ucuz, yüksekse pahalı olabilir. Piyasa değeri bölü defter değeri, şirketin piyasa değerinin defter değerine oranı. O 1'in altında bazen değerinin altında anlamına gelebilir ama sektöre göre değişir. Temettü verimi ile birlikte bu oranlara
bakmak, hisseyi ne zaman almak gerektiğini anlamamıza yardım eder. 7. İzleme disiplini. Yatırım yaptığın şirketleri aldım bitti diye bırakma. Yılda en az 2-4 defa bilanço veya faaliyet raporlarını kontrol et. Sektör veya yönetim değişikliklerini takip et. Özet, temettü yatırımcılığı sabır işidir. Ama sabırlı ol demek gözün kapalı beklemek anlamına gelmez. Doğru şirketi seçmek için hem geçmişe hem bugüne bakmak, oranları incelemek ve düzenli kontrol yapmak gerekir. Şirketin sadece bugün verdiği temettüye değil, gelecekte vereceği temettünün de gücüne odaklanmak gerekir. Temettü yatırımcılığı çoğu zaman yavaş ama istikrarlı ilerleyen bir süreçtir. Bu stratejiyi dünyada başarıyla uygulayan, servetini katlayan pek çok ünlü isim var. Onların hikayeleri bizim de yol haritamızı şekillendirmemizde rehber olabilir. 1. Warren Buffett, sabır ve bileşik getirinin efendisi. Buffett, Coca-Cola gibi temettü ödeyen şirketlere yaptığı yatırımlarla ünlüdür. 1988'de aldığı Coca-Cola hisseleri bugün ona hisse başına ödediğinin kat kat fazlası temettü sağlıyor. Onun felsefesi mükemmel şirketi makul bir fiyata al ve sonsuza kadar tut. Ama dikkat, Buffett bile kötü giden şirketlerden çıkar. Asla satma demek kötüye razı olmak demek değildir. 2. Peter Lynch, sade ve anlaşılır iş modelleri. Lynch, anladığın işe yatırım yap mottosuyla bilinir. Ona göre temettü hisseleri de karmaşık değil, basit ve sürdürülebilir işlere sahip olmalı. Örneğin günlük hayatta kullandığın bir ürünün üreticisi uzun vadeli temettü yatırımında güvenilir olabilir. 3. John D. Rockefeller, temettü ile servet kurmak. Rockefeller gençliğinde aldığı ilk temettü çekini saklayacak kadar bu gelire değer veriyordu. Temettü almak çalışmadan para kazanmaktır diyordu. Onun yatırımları petrol şirketlerinden gelir akışı sağlamaya odaklıydı. Koç Holding, Ereğli Demir Çelik, Türk Traktör gibi şirketler yıllardır temettü ödemeleriyle yatırımcılarına düzenli gelir sağlıyor. Yerli yatırımcılar arasında da temettü emekliliği hedefiyle portföylerini büyüten çok sayıda örnek var. Burada ana fikir düzenli, istikrarlı ve şeffaf şirketleri seçmek. Ünlü yatırımcıların temettü konusundaki ortak noktaları şunlar: uzun vadeli düşünmek, 5-10 yıl hatta daha uzun. Temettü büyümesini temettü verimi kadar önemsemek, şirketin temel değerlerine ve yönetim kalitesine güvenmek, gerektiğinde zararına da olsa çıkış yapabilmek. Alkim örneğinde olduğu gibi. Temettü yatırımcılığı bir maraton. Hızlı koşmak yerine istikrarlı adımlarla hedefe ilerlemek gerek. Doğru şirketleri seçip düzenli analizle desteklenen bir sabırla hareket eden yatırımcı zamanla kendi temettü makinesini kurar. Temettü yatırımına nasıl başlanır? İlk portföyünü kurmanın mantığı. Temettü yatırımına başlamak çoğu insanın düşündüğünden daha çok sabır, planlama ve bilinç gerektirir. Elbette borsada hisse almak teknik olarak birkaç tıkla yapılabilir. Fakat temettü yatırımı bunun çok ötesinde uzun vadeli bir gelir makinesi inşa etme sürecidir. Bu yüzden ilk adımı atarken yapılması gereken şey zihninde net bir hedef belirlemek ve bu hedefin sana ne ifade ettiğini anlamaktır. Çünkü bu yatırım yolculuğunda seni en çok motive edecek şey başlarken kendine koyduğun hedeflerdir. Eğer amacın erken yaşta finansal özgürlüğe kavuşmaksa planın daha agresif bir büyüme ve yeniden yatırım stratejisine odaklanabilir. Eğer amacın ileride emeklilikte ek gelir sağlamaksa daha istikrarlı ve yüksek temettü verimine sahip şirketlere ağırlık verebilirsin. Burada asıl mesele stratejini hedefinle uyumlu hale getirmek. Temettü yatırımına başlarken en yaygın yapılan hatalardan biri tüm parayı tek seferde ve tek bir şirkete yatırmaktır. Oysa uzun vadeli başarı için çeşitlendirme kritik öneme sahiptir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren sağlam şirketlerden oluşan bir portföy seni olası risklere karşı korur. Enerji, gıda, bankacılık, telekom gibi alanlarda dengeli bir dağılım yapmak tek bir sektörün yaşadığı sorunların tüm portföyünü sarsmasını engeller. Bu süreçte araştırma becerilerinin yatırım yolculuğunun temel direği olur. Bir şirketin geçmiş 5-10 yıldaki
temettü ödeme düzenine bakmak, bilanço sağlığını incelemek, borçluluk oranı ve nakit akışı gibi verileri analiz etmek sana büyük avantaj sağlar. Temettü verimi, yani bir hissenin yıllık ödendiği temettü miktarının fiyatına oranı sana gelir potansiyelini gösterir. Ancak sadece yüksek verime odaklanmak tehlikeli olabilir. Temettü büyümesi, yani şirketin her yıl ödediği temettü miktarını arttırma kabiliyeti sürdürülebilirlik açısından en az verim kadar önemlidir. Başlangıç aşamasında hemen alım yapmak yerine kriterlerine uyan şirketlerden oluşan bir kendi izleme listeni oluşturmak akıllıca olur. Bu listeyi düzenli olarak kontrol ederek fiyatların cazip seviyelere geldiği dönemlerde alım yapabilirsin. Örneğin şirketin karı artmasına rağmen hisse fiyatı gerilemişse bu uzun vadeli yatırımcı için fırsat olabilir ve tabii ki sabır. Temettü yatırımında en büyük güç zamanla oluşan bileşik getiridir. Her yıl aldığın temettüleri tekrar yatırıma yönlendirmek kartopu etkisi yaratır. Bu süreçte piyasa dalgalanmaları seni endişelendirmemeli. Asıl odak noktan yatırım yaptığın şirketlerin temel sağlık durumları ve uzun vadeli büyüme potansiyelleridir. Sonuç olarak temettü yatırımına başlamak bir maraton koşusuna benzer. Hızlı sonuç beklemek yerine sağlam adımlar atarak uzun vadede güvenilir bir gelir kaynağı inşa etmeyi hedeflemelisin. Portföyün zamanla büyür, temettülerin artar ve sen farkına bile varmadan kendi kendine işleyen bir gelir makinesine sahip olursun. Sabır, disiplin ve uzun vadeli bakış açısı. Temettü yatırımı kulağa çok basit gelebilir. Hisse al, bekle, temettüleri topla. Ama gerçek hayatta işin asıl zor kısmı beklemektir. Çünkü piyasa dediğimiz yer her gün duygularımızla oynayan bir sahne gibidir. Uzun vadeli kazanç kısa vadeli sabırsızlıklarla kaybedilir. Evet, doğru hisseleri seçmek önemlidir ama en az onun kadar önemli olan şey doğru hisseleri yeterince uzun süre tutabilmektir. Çünkü temettü büyüsünü ortaya çıkaran şey bileşik getiridir. Bileşik getiri ise zaman ister. Bir örnek, diyelim ki 100.000 TL'lik bir portföyünüz var. %5 yıllık temettü verimiyle başlıyorsunuz. İlk yıl 5.000 TL temettü alırsanız bu temettüyü tekrar yatırıma yönlendirdiğinizde ikinci yıl portföyünüz biraz daha büyür. Yıllar ilerledikçe hem temettü miktarınız hem de yatırım büyüklüğünüz artar. 10 yıl sonra bu fark öyle büyür ki baştaki rakamlarla kıyaslanamaz hale gelir. İşte bu yüzden sabır anahtar kelimedir. Ama burada iki önemli risk var. 1. Aşırı güven tuzağı. Bir hisseye asla satmam diye tutmak. Eğer şirket bozuluyorsa sizi zarara sürükleyebilir. Sektör değişimleri, yönetim hataları, yeni rakipler, bunlar kervan yolda bozulur dedirten durumlar olabilir. 2. Panik satışı. Kısa vadeli düşüşlerde, hele ki sosyal medyada panik havası esiyorsa hisseyi satmak isteyebilirsiniz. İşte burada soğukkanlı olmak, bilanço ve temettü geçmişine bakarak karar vermek gerekir. Temettü yatırımında psikolojik yatırım planı yapın. Yani önceden şu soruların cevaplarını verin. Hangi durumlarda satacağım? Hangi durumlarda ekleme yapacağım? Hangi göstergeler benim için alarm sinyali? Böylece piyasa dalgalandığında duygularınızla değil, planlarınızla hareket edersiniz. Ve unutmayın, borsa sabırsızdan sabırlıya para transferi yapan bir sistemdir. Bu yüzden sabır bilgiden bile daha değerli bir yatırım aracıdır. Arkadaşlar, temettü yatırımı bir sprint değil, bir maraton. Bu yolda inişler çıkışlar olacak. Bazen moraliniz bozulacak, bazen de iyi ki başlamışım diyeceksiniz. Ama şunu hiç unutmayın. Her büyük yatırımın hikayesi küçük ama sürekli adımlarla başlar. Bugün burada konuştuğumuz stratejiler, yöntemler ve dikkat edilmesi gereken noktalar hepsi sizin yatırım yolculuğunuza birer pusula olacak. Ama en önemlisi bu yolculukta siz olacaksınız. Sizin sabrınız, disiplininiz ve öğrenme isteğiniz. Biliyorum kafanızda hala şu sorular var. Temettü yatırımına başlamak için doğru zaman hangisi? Hangi sektöre ağırlık vermeliyim? Portföyümü nasıl çeşitlendirmeliyim? Merak etmeyin. Bunların hepsini önümüzdeki videolarda adım adım işleyeceğiz. Eğer bu anlattıklarım size bir değer kattıysa kanala abone olun. Bildirimleri açın. Çünkü bu yolculuk tek başına değil, birlikte çok daha keyifli. Ve bir sonraki videoda size temettü yatırımında doğru alım zamanı konusunu öyle bir anlatacağım ki izledikten sonra işte aradığım netlik bu diyeceksiniz. Unutmayın, zaman geçer, temettüler büyür. Siz de özgürlüğünüze biraz daha yaklaşırsınız. O yüzden bugün attığınız küçük bir adım yarının en büyük farkını yaratabilir. Temettü yatırımında asıl soru şu: ne zaman almalı? Takvim mi bekleyeceğiz? Temettü tarihi mi kovalayacağız? Yoksa fiyat adil olduğunda mı harekete geçeceğiz?
Şimdi temettü yatırımına girerken hepimiz şunu çok iyi biliyoruz. Amaç uzun vadede istikrarlı bir gelir elde etmek. Ama işin püf noktası şu: kazanç çoğu zaman hisseyi seçtiğimiz günde değil, aldığımız fiyatta başlıyor. Yani sadece hangi şirketi aldığınız değil, ne zaman aldığınız da sizin oyununuzun kaderini değiştiriyor. Bakın, bu tıpkı pazara gidip domates almak gibi. Aynı domates pazara erken gittiğinizde kilo fiyatı çok daha uygun olabilir. Ama akşamüstü talep artmışsa veya ürün azalmışsa fiyat yükselir. Hisse senedinde de durum çok benzer. Şirket aynı şirket ama aldığınız fiyat farklı olursa getiri oranı da bambaşka olur. İşte bu yüzden temettü yatırımcılığı al ve unut mantığında gibi görünse de alım zamanını doğru belirlemek uzun vadeli başarının anahtarıdır. Yanlış zamanda girerseniz uzun süre bekleseniz bile gerçek potansiyeli yakalayamayabilirsiniz. Doğru zamanda girerseniz sadece temettü getiri değil, aynı zamanda ciddi bir sermaye kazancı da elde edebilirsiniz. O yüzden bu videoda doğru alım zamanını nasıl belirleyeceğiz, nelere bakacağız, hangi hatalardan kaçınmamız lazım? Hepsini net ve akılda kalacak şekilde konuşacağız. Söz verdim ya, bu konuda aklınızda soru işareti kalmayacak. Temettü yatırımı gerçekten nedir? Neden cazip ve hangi noktada yanlış anlaşılıyor? Şimdi net konuşalım. Temettü yatırımı dediğimiz şey sadece hisse al, fiyat artsın oyunu değil. Burada mantık şu: bir şirkete ortak oluyorsun, şirket kar ediyor ve o karın bir kısmını nakit olarak sana ödüyor. Yani sadece ekrandaki fiyat değil, cüzdanına düzenli giren bir nakit akışı var. İşte buna temettü diyoruz. Peki neden bu kadar cazip? 1. Pasif gelir. Hisseyi satmadan her yıl bazı şirketlerde çeyrek çeyrek hesabına para yatıyor. 2. Bileşik etki. Aldığın temettüyü tekrar hisseye çevirirsen zaman içinde kar topu gibi büyür. 3. Disiplin. Sürekli al-sat yapma baskısı azalıyor. Planlı ve sakin kalmana yardımcı oluyor. 4. Psikolojik rahatlık. Piyasa dalgalansa bile nakit akışı hissi birçok yatırımcıyı oyunda tutuyor. Ama işin bir de gözden kaçan tarafı var. Temettü yatırımı dışarıdan kolay ve risksiz gibi görünebiliyor. Oysa değil. Burada şirket konuşuyoruz. Yaşayan, değişen, bazen hızlanan, bazen tökezleyen bir organizma. Bu yüzden aldım unuttum kalıbı çoğu zaman iyi sonuç vermiyor. Şimdi gel en sık yapılan yanlışları tek tek açalım. Yanlış 1. Temettü eşittir garanti. Hayır, temettü şirketin yönetim kurulunun her dönem yeniden aldığı bir karardır. Ekonomi bozulur, sektör daralır, şirket nakde ihtiyaç duyar. Temettü azalabilir, ertelenebilir, hatta kesilebilir. Geçmişte ödedi diye gelecekte de ödeyecek diye bir güvence yok. Yanlış 2. Yüksek temettü verimi eşittir iyi şirket. Ekranda %12, %15 gibi çok yüksek verimler gördüğünüzde kulağa harika gelir. Fakat çoğu zaman bu fiyatın sert düştüğü anlamına gelir. Soru şudur: neden düştü? Borç yükü mü arttı? Karlılık mı düştü? Pazar payı mı eriyor? Verimin yüksekliği tek başına yeterli bir kriter değil. Yanlış 3. Temettü şirketi hiç değişmez. Değişir. Hem de bazen kökten değişir. Sektör dönüşür, rekabet artar, teknoloji oyunu yeniden yazar. Bu yüzden temettü yatırımcısı al ve unut değil, al, takip et, değerlendir çizgisinde olmalı. Yanlış 4. Sadece temettü önemlidir. Hayır, toplam getiri önemlidir. Yani temettü artı fiyat artışı, sırf temettüsü var diye yıllarca yerinde sayan veya gerileyen bir şirkete bağlı kalmak fırsat maliyetine dönüşebilir. İkisini birlikte düşünmek lazım. Yanlış 5. Vergi ve masraflar önemsizdir. Değil. Ülkeye göre değişen vergiler, komisyonlar, yeniden yatırım maliyetleri uzun vadede toplam getiriyi etkiler. Burada herkesin kendi ülkesindeki vergi düzenini kontrol etmesi şart. Detaya az sonra gireceğiz. Peki bu işin doğrusu ne? Doğrusu şu: temettü yatırımını nakit akışı artı, şirket kalitesi artı, makul fiyat üçgeninde değerlendirmek. Yani sadece ne kadar dağıtıyor değil, bunu sürdürülebilir şekilde dağıtabilecek mi sorusuna odaklanmak. Çünkü temettü sonuçtur. İyi yönetim, sağlam bilanço ve sağlıklı iş modelinin sonucudur. Bir not daha: temettü takvimi şirketten şirkete değişir. Kimisi yılda bir, kimisi 2, kimisi çeyrek çeyrek dağıtır. Bazen özel temettü de olur. Yani bu iş akış planlaması da ister. Ben bu nakdi ne yapacağım? Yeniden yatıracak mıyım? Kenarı mı alacağım?
portföy dağılımını mı güçlendireceğim? Başta karar verip disiplinle ilerlemek yıllar içinde büyük fark yaratır. Sonuç, temettü yatırımı kolay para değil. Doğru şirket, artı doğru fiyat, artı sabır, artı takip bütünüdür. Bir sonraki bölümde bunu sayılara dökeceğiz. Temettü verimi, temettü büyümesi, ödeme oranı, bilanço sağlığı hepsini adım adım nasıl bakarım, nasıl hesaplarım diye anlatacağım. Amacım şu, bu videonun sonunda kafanda soru işareti kalmasın. Temettü yatırımında sayılara nasıl bakılır, nasıl hesap yapılır? Şimdi gelelim işin mutfağına. Yani o ekranda gördüğümüz yüzdeler, oranlar, tablolara. Çünkü temettü yatırımı bir hisse seçme sanatı kadar bir rakam okuma işidir. Ben sana bu bölümde hem teknik tarafı hem de nasıl yorumlanacağını anlatacağım. Not alabilirsin ama öyle formül boğmayacağım. Konuşarak akılda kalacak şekilde gideceğiz. 1. Temettü verimi. Bu yatırımcının en çok baktığı ilk rakam. Formül şu: yıllık dağıtılan temettü miktarı bölü hissenin güncel fiyatı çarpı 100. Yani hisse fiyatına göre şirketin sana temettü olarak ne kadar nakit verdiğini gösterir. Örnek verelim, bir şirket yıl içinde 5 lira temettü veriyor. Hisse fiyatı 100 lira. 5 bölü 100 eşittir 0,05. Bu da %5 verim. Basit gibi ama unutma, yüksek verim her zaman iyi anlamına gelmez. Bazen fiyat çok düştüğü için bu oran şişer. 2. Temettü büyümesi. Sadece bugünkü verim değil, gelecek de önemli. Bakmanız gereken şey, şirket her yıl temettüsünü arttırabiliyor mu? Mesela son 5 yılda her yıl %8-10 arttırmışsa bu çok değerli. Çünkü hem aldığın nakit artıyor hem de bileşik etki devreye giriyor. 3. Ödeme oranı. Formül, dağıtılan temettü bölü net kar çarpı 100. Bu oran bize şunu söyler: şirket kazandığı paranın ne kadarını dağıtıyor, ne kadarını içeride tutuyor. Çok yüksekse %90-100 arası riskli olabilir. Çünkü kar biraz düşerse temettü hemen etkilenir. Çok düşükse belki büyüme odaklıdır ve ileride daha fazla dağıtabilir. 4. Bilanço sağlığı. Burada iki şeye bakarız: borçluluk oranı ve nakit durumu. Borç bölü öz kaynak oranı makul olmalı. Çünkü yüksek borç kriz dönemlerinde temettüyü kesmeye zorlayabilir. Ayrıca şirketin kasasında nakit olması temettü ödeme gücünü destekler. 5. Fiyat kazanç oranı. Hissenin fiyatı kârına göre pahalı mı, ucuz mu? Bunun göstergesidir. Çok yüksekse, örneğin 50-60 gibi, fiyat pahalı olabilir ve temettü verimi düşük kalabilir. Çok düşükse bazen fırsat olabilir ama bazen de şirketin geleceği risklidir. Yani tek başına karar verdirmez ama resmin bir parçasıdır. 6. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı. Şirketin piyasa değeri defter değerine göre nasıl? Birin altında bazen ucuz sinyali olabilir ama sektöre göre değişir. Bazı sektörlerde 3 normaldir, bazılarında 0,8 bile pahalıdır. Burada sektör karşılaştırması çok önemli. 7. Sektör ve iş modeli. Temettü istikrarlı sektörlerden çıkar. Enerji, gıda, telekom gibi sürekli nakit akışı olan sektörler genelde daha güvenilir olur. Ama teknoloji gibi büyüme odaklı sektörlerde temettü az olabilir. Bunu baştan bilmek lazım. 8. Fiyatlama ve alım zamanı. İyi bir şirketi yanlış zamanda almak uzun vadeli getirini düşürür. Bunu şöyle düşün: İyi bir evi balon piyasasında fahiş fiyata almak mantıklı mı? Temettü hisseleri de öyle. Uygun fiyat uzun vadede hem verimi hem de getiriyi arttırır. Bakın, basit bir çarpma ile toplam getiri tahmini yapabilirsiniz. Temettü verimi artı temettü büyüme oranı eşittir yıllık toplam getiri. Örneğin %5 verim, %7 büyüme eşittir yaklaşık %12 yıllık getiri beklentisi. Tabii ki bu kesin değil, sadece tahmini bir hesap. Son söz: temettü yatırımı yapmak istiyorsan bu oranları bilmek zorundasın. Çünkü sadece bu şirket temettü veriyor demek yetmez. Bu şirket bunu sürdürebilir mi sorusunun cevabı işte bu rakamların içinde gizli. Temettü hissesi seçerken 7 adım. Şimdi rakamlara baktık, oranları gördük. Ama şunu unutmayın, kağıt üzerinde iyi görünen her şey gerçek hayatta aynı performansı göstermeyebilir. O yüzden işin biraz da arka plan kısmına bakalım. Yani temettü yatırımcısının şirket seçerken geçmesi gereken 7 basamak. 1. Temettü geçmişi. Bir şirketin geçmişi geleceğine dair en güçlü ipucudur. 5, 10, hatta 20 yıldır düzenli temettü ödeyen bir şirket, kriz dönemlerinde bile bunu sürdürebiliyorsa o disiplin kolay kolay bozulmaz.
Ama unutmayın, tek yıl bile temettü geçmişse bunun sebebini anlamadan karar vermeyin. 2. Bilanço sağlığı. Bir şirketin bilançosu onun sağlık raporu gibidir. Kâr ediyor mu? Borcu ne durumda? Kasasında nakit var mı? Borcu yüksek, nakiti düşük bir şirket, hele de faizler yüksekse temettü vermekte zorlanabilir. Bilanço okumayı öğrenmek bu yatırım türünde altın anahtar gibidir. 3. Temettü verimi ve büyümesi. Az önce formüllerini anlattık ama buradaki püf nokta şu: sadece yüksek verime bakıp almamak, aynı zamanda büyüme potansiyeline de bakmak. Çünkü temettü senin pasif gelirinin geleceğidir. Büyüme yoksa gelirinin değeri zamanla erir. 4. Sektör ve iş modeli. Bazı sektörler doğası gereği temettü yatırımına daha uygundur. Enerji, gıda, telekom, bunlar genelde sürekli nakit akışı sağlar. Ama inşaat gibi döngüsel sektörler bazen çok iyi kazandırırken bazen uzun süre temettü vermez. İş modeli de önemli. Şirket kazandığı parayı nasıl kullanıyor? Büyümeye mi harcıyor yoksa yatırımcıyla mı paylaşıyor? 5. Yönetim kalitesi. Bunu ölçmek zor ama çok kritik. Yönetim dürüst mü? Şeffaf mı? Sözünü tutuyor mu? Geçmişte yatırımcılarını yarı yolda bırakmış bir yönetim bunu tekrar yapabilir. Yönetim kalitesi bazen bilançodan bile daha önemli olur. 6. Fiyatlama ve alım zamanı. İyi bir şirket yanlış zamanda alındığında yıllarca bekletebilir. Hissenin pahalı mı ucuz mu olduğunu anlamak için sadece fiyat kazanç ve piyasa değeri, defter değeri oranına değil, sektör ortalamasına ve piyasa şartlarına da bakmak gerekir. Borsada zamanlama her şey değil ama çok şeydir. 7. İzleme disiplini. Temettü yatırımcısı olmak, aldım 20 yıl bakmam demek değildir. Yılda birkaç kez bilanço kontrolü yapmak, sektör haberlerini takip etmek, temettü politikasında değişiklik olup olmadığını görmek şart. Yoksa bir gün uyanır, temettünün kesilleri gazeteden öğrenirsin. Özetle bu 7 adımı alışkanlık haline getirirsen, temettü yatırımı bir tahmin oyunu olmaktan çıkar. Sistemli bir gelir planı haline gelir. Yani işin sırrı hem rakamları bilmek hem de hikayeyi okumaktır. Şimdi gelelim o meşhur soruya. Doğru alım zamanı ne zaman? Bence bu soruyu sadece temettü yatırımında değil, her yatırımda soruyoruz. Ama temettü yatırımda iş biraz daha farklı. Çünkü burada hedefimiz kısa vadeli bir fiyat kazancı değil, uzun vadeli gelir yaratmak. 1. Önce şirketi tanı, sonra fiyatı tart. Bir hisseyi almadan önce önceki bölümde anlattığım 7 adımı uygulayacaksın. Şirketi tanıyacaksın, bilançosunu okuyacaksın, sektörü anlayacaksın. Bunu yapmadan sırf fiyat düştü diye almak borsada en çok yapılan hatalardan biridir. 2. Fiyat pahalı mı ucuz mu? Bunu anlamak için birkaç temel ölçü var. FK oranı, yani şirketin piyasa değeri bölü yıllık net karı. Piyasa değeri defter değeri oranı. Piyasa değeri bölü defter değeri. Bu oranı sektör ortalamasıyla kıyaslamak çok önemli. Mesela sektörün FK'sı 8 iken senin baktığın şirket 15'te ise o fiyat pahalı olabilir. 3. Temettü verimi fırsat sinyali verebilir. Bazen hisse fiyatı düştüğü için temettü verimi artar. Ama burada tuzak şudur: fiyat düşüşü şirketin bozulmasından mı kaynaklı yoksa geçici bir durum mu? Bunu bilmeden sırf yüksek temettü verimi için almak risklidir. 4. Yavaş al, bölerek al. Doğru alım zamanı bazen bir gün değil, birkaç ay sürebilir. O yüzden tek seferde tüm parayla almak yerine kademeli alım yapmak seni olası düşüşlerden korur. Mesela her ay maaşının belirli bir kısmında ya da hisse fiyatı her %5 düştüğünde gibi kurallar koyabilirsin. 5. Piyasa psikolojisini takip et. Korku ve panik anlarında piyasa genelde abartır. İşte bu zamanlar sağlam şirketleri indirimli fiyata alabileceğin dönemlerdir. Ama unutma, bu fırsatlar her zaman olmaz. Geldiğinde de cesaret ister. Kısacası doğru alım zamanı hem şirketi iyi tanıdığında hem de fiyatın sana avantaj sunduğu anda gelir. Ne çok erken davran ne de fırsat gelip geçtikten sonra keşke de. Plan yap. Disiplinli ol, acele etme. Yatırımcı psikolojisi ve sabır. Bak, temettü yatırımı kulağa kolay gelir. Al, bekle, temettüyü topla. Ama işin asıl zor kısmı burada başlıyor. Beklemek. Çünkü borsa sadece rakamlardan ibaret değil. İnsanların duygularıyla yönetilen bir yer. Ve burada en büyük düşman genelde başkası değil, kendi psikolojimiz. 1. Sabır testi.
İlk yıl belki portföyün %5 temettü getirir. Bu muydu yani dersin. Ama 5 yıl, 10 yıl sabırla devam edersen hem temettü miktarı hem de portföy değeri çarpan etkisiyle artar. İşte bu noktada çoğu yatırımcı sabrı yetmediği için trenden iner. 2. Fiyat dalgalanmalarına takılma. Temettü yatırımında hisse fiyatı bugün %3 düşmüş, yarın %4 çıkmış. Bunlar seni asıl hedefinden uzaklaştırmamalı. Burada odak noktası fiyat değil, şirketin temettü ödeme gücü ve büyüme potansiyeli. Fiyat dalgalanmaları sadece yolun doğal çukurlarıdır. 3. Korku ve açgözlülük tuzağı. Korku, seni iyi fırsatları kaçırmaya zorlar. Açgözlülük ise yanlış zamanlarda yanlış hisseye sokar. İkisi de portföyünü zayıflatır. O yüzden planın dışında hareket etmemek en önemli kuraldır. 4. Yatırımcının zihinsel kalkanı. Kendi yatırım sistemini kurduysan dışarıdan gelen dedikodular, haberler veya ani piyasa hareketleri seni kolay kolay sarsmaz. Ama sistemin yoksa her dalgada sağa sola savrulursun. Bunu engellemenin yolu bilgi artı disiplin artı zaman üçlüsünden geçiyor. 5. Sabrın ödülü. Unutma, temettü yatırımında en büyük kazanç ilk yıllarda değil, ilerleyen yıllarda ortaya çıkar. Tıpkı küçük bir tohumun zamanla kocaman bir ağaca dönüşmesi gibi. Bugün ektiğin sermaye yıllar içinde sana düzenli bir gelir kaynağı olur. Özetle, psikolojini kontrol etmeden temettü yatırımında başarıya ulaşman çok zor. Fiyat hareketlerinden bağımsız, plana sadık kalabilen yatırımcı uzun vadede kazanır. Ve en önemlisi sabır bu oyunun yarısıdır. Temettü yatırımına başlamak için hemen uygulanabilecek adımlar. Şimdiye kadar hep mantığını, psikolojisini, risklerini konuştuk. Peki şimdi ne yapacağız? İşte sana temettü yatırımına başlamak için adım adım hemen uygulayabileceğin bir yol haritası. 1. Kendine net bir hedef koy. Önce şunu sor. Bu yatırım bana ne sağlasın istiyorum? Ayda ekstra 5.000 lira gelir mi? Emeklilikte rahat bir maaş mı? Yoksa çocuklarının eğitim masraflarını mı karşılamak? Hedefin net olmazsa yol haritan da bulanık olur. 2. Küçük başla, istikrarlı ol, sakın büyük parayla girmeliyim diye düşünme. Önemli olan düzenli alım yapman. Her ay kenarı koyabildiğin bir miktarı seçtiğin temettü şirketlerine yatırmak uzun vadede tahmininden büyük sonuçlar verir. 3. Temettü geçmişine bakarak seçim yap. Şirketin son 5-10 yıldaki temettü ödemelerine bak. Düzenli mi? Artış eğiliminde mi? Kriz dönemlerinde bile ödemeye devam etmiş mi? Bunlar sana sağlam bir fikir verir. 4. Finansal sağlığı kontrol et. Borçluluk oranı çok yüksek, nakit akışı zayıf şirketlerden uzak dur. Bilanço, gelir tablosu, nakit akışı bunlar yatırımcının pusulasıdır. 5. Aşırı yüklenme, çeşitlendir. Portföyünde farklı sektörlerden temettü ödeyen şirketler bulundur. Böylece bir sektörde sorun olursa diğeri denge sağlar. 6. Alım zamanlamasını planla. Fiyatı sürekli takip edip panik al-sat yapma. Belirlediğin stratejiye sadık kal. Mesela her ayın 15'i alım günü diyebilirsin. Ya da fiyat defter değeri belirli seviyeye indiğinde alırım şeklinde bir kural koyabilirsin. 7. İzle ama takıntı yapma. Yatırımı ayda bir, 3 ayda bir kontrol et. Her gün fiyat bakmak seni yoracak ve planını bozacaktır. Kısacası temettü yatırımında sihirli formül küçük adımlar artı disiplin artı zaman. Bunu uygularsan yıllar sonra dönüp baktığında iyi ki başlamışım diyeceğin bir gelir düzenin olur. Evet dostlar, geldik temettü yatırım serimizin bu bölümünün sonuna. Umarım bu anlattıklarım kafanızdaki soru işaretlerini biraz olsun azaltmıştır. Unutmayın, yatırım bir maraton. Hızlı koşmak değil, doğru adımlarla yola devam etmek önemli. Bu seride elimden geldiğince temel prensipleri, alım zamanlamasını, dikkat etmeniz gereken noktaları sizinle paylaştım. Ama biliyorum ki aklınızda hala şu soru var. Peki insanlar en çok nerede hata yapıyor? İşte bir sonraki videomda tam da bunu konuşacağız. Temettü yatırımında yapılan en yaygın hataları, kendi gözlemlerimden ve yatırımcıların tecrübelerinden yola çıkarak madde madde ele alacağız. Böylece siz bu hatalara düşmeden yolunuza daha sağlam adımlarla devam edebileceksiniz. O yüzden kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın ki o video yayınlandığında ilk siz haberdar olun. Yorumlarda da bu seride sizin en çok hangi kısmın kafanızı açtığını ya da en faydalı bulduğunuz bilgiyi paylaşın. Belki de o yorum başka bir izleyicinin yatırım hayatını değiştirecek. Düşünsene,
Yıllarca biriktiriyorsun, sabrediyorsun, plan yapıyorsun. Ama küçük bir hata bütün emeklerini zayıflatabiliyor. İşte temettü yatırımında da durum tam böyle. Çoğu yatırımcı aslında kaybetmiyor. Yanlış alışkanlıkları yüzünden kazancını büyütemiyor. Ve asıl can acıtan ne biliyor musun? Bu hataların çoğu çok basit, çok önlenebilir şeyler ama fark edilmediği için yıllar süren bir yolculuğu gölgeleyebiliyor. Bugün işte tam bu yüzden buradayız. Temettü yatırımını doğru yapmak isteyen herkesin bilmesi gereken sık yapılan hataları tek tek konuşacağız. Bir hayal kur. Yıllarını biriktirmeye, yatırım yapmaya, sabırlı olmaya adıyorsun. Her ay kenara koyduğun o küçük paralarla portföyün yavaş yavaş büyüyor. Belki ilk başta rakamlar sana küçük geliyor ama yıllar sonra o meyveleri toplayacağını biliyorsun. Ama işte burada gizli bir tehlike var. Çünkü temettü yatırımında yanlış atılan küçük adımlar zamanla çok büyüyor, kayıplara dönüşebiliyor. İnsan çoğu zaman zannediyor ki asıl risk borsanın düşmesi, kriz çıkması, şirketlerin zarar etmesi. Hayır, asıl risk çoğu zaman bizim yaptığımız basit ama tekrar eden hatalar. Ve belki de en acı olanı şu. Bu hataların büyük kısmı aslında çok önlenebilir ama fark edilmediğinde senin bütün uzun vadeli planlarını gölgeleyebiliyor. Bazen yanlış bir şirket seçimi, bazen yanlış zamanda panikle yapılan bir satış. Bazen de ben her şeyi biliyorum, özgüveniyle yapılan dikkatsizlik. Hepsi uzun vadeli yolculuğu zayıflatıyor. Düşünsene, 10 yıl boyunca sabırlı davranıyorsun ama tek bir yanlış hamle onca yılın emeğini küçük bir noktaya indirebiliyor. İşte bu yüzden bugün burada seninle temettü yatırımında sık yapılan hataları konuşacağız. Çünkü eğer bu hataları bilmezsen, fark etmezsen uzun vadede seni başarıya götürecek yol bir anda çıkmaza girebilir. Ama eğer öğrenirsen, hazırlıklı olursan her hatayı bir engel olmaktan çıkarıp sana yol gösteren bir işarete dönüştürebilirsin. Ve belki de en güzel tarafı şu. Bu hataları fark ettiğinde aslında temettü yatırımının görünmeyen gücünü de daha net hissediyorsun. Çünkü işin özü sadece hisse seçmek değil, doğru davranışları alışkanlık haline getirmek. Bugün seninle birlikte bu yolculukta en sık karşılaşılan yanlışları ele alacağız. Neden yapılıyor? Hangi duygudan kaynaklanıyor ve nasıl önlenebilir? Hepsine tek tek bakacağız. Ve videonun sonunda göreceksin ki bu hataları tanıdığında temettü yatırımı çok daha sağlam, çok daha güven veren bir strateji haline geliyor. Birçok yatırımcı temettü yatırımı yolculuğuna heyecanla başlar. Çünkü kulağa çok cazip gelir. Hisseyi al, yıllarca bekle, her yıl düzenli nakit gelsin. Ancak işin içine girince en büyük tuzaklardan biri karşımıza çıkar. Kısa vadeli fırsatlara kanmak. Borsa dalgalanır. Bazen bir hisse çok hızlı yükselir. Bazen de sert düşer. İşte burada yatırımcıların bir kısmı kısa vadeli al-sat yapayım, daha fazla kazanayım diye düşünür. Bu temettü stratejisinin ruhunu bozar. Çünkü temettü yatırımı hızlı kazanç için değil, istikrarlı ve uzun vadeli bir gelir modeli için vardır. Bir örnek düşünelim. Elinizde temettü geçmişi sağlam, yıllardır düzenli kar payı dağıtan bir şirket var. Ancak bir başka hisse sosyal medyada veya haberlerde çok konuşuluyor. Uçuyor deniyor. İşte tam bu noktada birçok yatırımcı kendi uzun vadeli planını bırakıp o anki trene binmek ister. Birkaç gün kazanabilir. Belki şanslıysa para da kazanır. Ama çoğu zaman bu hareket disiplinin kaybolmasına ve asıl hedefin unutulmasına neden olur. Şunu unutmamak lazım. Temettü yatırımı sabır isteyen bir maraton. Eğer sürekli kısa vadeli fırsatların peşine düşerseniz yarışı kendi kendinize sabote etmiş olursunuz. Bir başka hata da şudur. Bu şirketin fiyatı yükseldi, artık pahalı, satayım gitsin. Oysa temettü yatırımcısı için asıl önemli olan şirketin temettü politikasını sürdürmesi, karını büyütmesi ve bilanço sağlığını korumasıdır. Fiyat dalgalanır, bazen düşer, bazen çıkar ama şirket güçlü kaldığı sürece uzun vadede kazanan yatırımcı olur. Burada temel ders şu: kısa vadeli kazançların cazibesine kapılırsan uzun vadeli zenginliği kaçırırsın. Temettü yatırımında yapılan en büyük hatalardan biri budur. Şimdi sana çok kritik bir şey söyleyeceğim. Birçok yatırımcı temettüye başlarken ilk yaptığı şey şu: hemen ekranları açıyor, listelere bakıyor ve diyor ki acaba en yüksek temettüyü kim veriyor? Gözler doğal olarak hep %8, %10 hatta bazen %12 gibi yüksek oranlara takılıyor. Ve işte burada büyük bir yanılgı başlıyor. Çünkü tek başına rakam asla gerçek resmi göstermez.
Bunu şöyle düşün. Bir ağacın meyvesine bakıyorsun. Meyve iri, parlak ve dışarıdan çok iştah açıcı görünüyor. Ama kökler çürükse o ağacın uzun vadede meyve vermesi mümkün mü? İşte şirketlerde böyle. Yüksek temettü oranı bazen sağlıklı bir işaret olabilir ama çoğu zaman bir alarmdır. Mesela bazen hisse fiyatı sert şekilde düşer ama şirket geçen seneki yüksek karından temettü dağıtır. Yatırımcı ekrana bakar ve vay canına %12 verim ha der. Halbuki o düşen fiyatın sebebi kötü giden işlerdir, artan borçlardır, küçülen karlardır. Yani aslında uzun vadede o %12 sürdürülebilir değildir. Belki bir yıl dağıtır ama sonra tamamen keser. İşte bu noktada yatırımcı hayal kırıklığına uğrar. O yüzden temettü yatırımcısının yapması gereken şey sadece ne kadar veriyor sorusunu sormak değil. Bunu uzun yıllar verebilir mi diye düşünmektir. Bunu anlamanın yolları var. FK oranı bize şirketin pahalı mı ucuz mu olduğunu gösterir. Eğer karı düşüyorsa düşük FK seni yanıltabilir. Piyasa değeri, defter değeri oranı şirketin değerinin defter değerine göre makul olup olmadığını gösterir. Borçluluk oranı şirketin finansal sağlığı hakkında en net ipucudur. Çok borçlu bir şirket kriz anında temettü ödeyemez. Nakit akışı raporlarına bakmak da çok önemlidir. Çünkü şirketin gerçek nefesi oradadır. Şimdi buraya dikkatle dinle. Birçok yatırımcı bu verileri görmezden gelip sadece yüksek temettü oranlarına bakarak alım yapıyor. Sonuç 2-3 sene sonra temettü kesiliyor, hisse değer kaybediyor ve ben yanlış yaptım demek zorunda kalıyor. Halbuki sorun yatırımda değil, bakış açısında. İşte bu yüzden temettü yatırımcısı olacaksan rakamların büyüsüne kapılmamalısın. Çünkü temettü yatırımcılığı bir yarış değil, bir maratondur. Önemli olan bugün değil, 10 yıl sonra hala aynı istikrarla temettü alabiliyor olmandır. Ve unutma, doğru şirket düşük verimle başlasa bile yıllar içinde temettüsünü arttırır ve seni çok daha kazançlı hale getirir. Yanlış şirket ise başta çok verir gibi görünür ama sonunda cebinden alır. Temettü yatırımında en çok karşılaşılan hatalardan biri sadece yüksek temettü verimine bakarak şirket seçmek. Şöyle düşünün, bir şirket %12 temettü verimi açıklamış. Yatırımcıların çoğu "Vay be, ne güzel, hemen almalıyım" diye heyecanlanıyor. Ama asıl soru şu: bu şirket bu temettüyü önümüzdeki yıllarda da ödeyebilecek mi? Yüksek verim çoğu zaman bir tehlike sinyali olabilir. Çünkü şirketin karı düşüyor olabilir. Geçici bir satış ya da varlık satışıyla temettü dağıtmış olabilir. Hisse fiyatı sert düştüğü için temettü oranı kağıt üzerinde yükselmiş olabilir. Yani aslında yüksek verim bazen gerçekteki sorunların habercisidir. O yüzden bir temettü yatırımcısının şunu sorması gerekir: ben bu şirketi sadece bugünkü verim için mi alıyorum, yoksa önümüzdeki 10-20 yıl boyunca bana istikrarlı gelir sağlayacağına inanıyor muyum? Küçük bir örnek. Diyelim ki bir şirketin temettü verimi %12 ama karı her yıl düşüyor. Bir başka şirketin verimi ise sadece %3 ama karı her yıl %10 artıyor. İlk şirket belki 2-3 yıl güzel öder ama sonra tıkanır. İkinci şirket ise yıllar içinde temettüsünü büyütür, uzun vadede çok daha fazla kazandırır. İşte bu yüzden yüksek verim tuzağına düşmemek lazım. Temettü yatırımında sürdürülebilirlik, büyüme potansiyeli ve şirketin sağlamlığı her zaman verim oranından daha önemlidir. Temettü yatırımında yapılan en kritik hatalardan biri de sadece bugüne odaklanmak ve büyüme potansiyelini görmezden gelmek. Birçok yatırımcı şunu düşünüyor: şirketin büyüyüp büyümemesi çok da önemli değil. Ama işin aslı tam tersi. Çünkü bir şirketin büyümesi uzun vadede sizin cebinize girecek temettülerin de büyümesi anlamına gelir. Şöyle bir senaryo hayal edin. Şirket A size bugün %7 temettü veriyor ama karı yıllardır yerinde sayıyor. Yani gelecekte daha fazlasını verme ihtimali çok düşük. Şirket B ise bugün sadece %2 temettü veriyor ama her yıl karını %15 arttırıyor. 10 yıl sonra hangisi daha fazla kazandırır? Şirket A aynı yerde kalır ama şirket B'nin temettüsü çığ gibi büyüyerek sizin için daha değerli hale gelir. İşte burada kritik kavram şu: temettü büyümesi. Bir şirketin temettü verimi düşük olabilir ama karı hızla artıyorsa bu gelecekte size katlanarak büyüyen bir nakit akışı sunar. Tam tersi, yüksek verim ama sıfır büyüme olan şirketler kısa vadede tatmin edici görünür ama uzun vadede sizi geriye düşürebilir.
Büyümeyi nasıl göz önünde bulundurmalı? Şirketin son 5-10 yıllık ciro ve kar büyümesine bakın. Sektörün geleceğini değerlendirin. Geleceğe yatırım yapan sektörlerdeki şirketler genelde temettülerini de arttırır. Yönetim stratejilerini inceleyin. Sadece mevcut durumu idare eden bir şirket mi, yoksa inovasyon yapan ve pazarını büyüten bir şirket mi? Yatırımcı psikolojisi açısından büyümeyi göz ardı etmek genelde sabırsızlıktan kaynaklanır. Yatırımcı, ben şimdi hemen yüksek temettü alayım diye düşünür. Ama asıl kazanç yıllar içinde temettülerin artmasıyla gelir. Bu yüzden uzun vadeli sabır temettü yatırımcısının en büyük sermayesidir. Özetle, temettü yatırımında hatalardan biri büyümeyi önemsememek. Halbuki büyüme, geleceğin temettülerinin garantisidir. Küçük görünen bir %2 verim, güçlü büyüme sayesinde uzun vadede %10-15 seviyelerine çıkabilir. Temettü yatırımında bir diğer sık yapılan hata, şirketi bağlamından kopararak değerlendirmek. Yani şirketi incelerken sektörünü, ekonomik döngüleri ve piyasanın gidişatını görmezden gelmek. Bakın dostlar, hiçbir şirket tek başına var olmaz. Her şirketin bağlı olduğu bir sektör vardır ve bu sektör de ekonominin genel döngülerine bağlıdır. Eğer bunu yok sayarsak, çok sağlam sandığımız yatırım bile bizi yanıltabilir. Bir örnek düşünelim. Enerji şirketleri. Petrol fiyatları düşerse karlar da düşer. Yüksek temettü geleneği olsa bile o döngüde dağılım azalabilir. Bankalar. Ekonomide daralma ve yüksek işsizlik varsa krediler geri dönmez ve karlılık azalır. Teknoloji şirketleri büyüme dönemlerinde müthiş karlar yapar. Ama durgunlukta küçülmeye gidebilirler. Döngüleri anlamadan yatırım yapmak, fırtınaya hazırlıksız çıkmak gibidir. Bazen yatırımcı şunu der: ben temettüye bakarım, gerisi önemli değil. Ama işte burada hata yapılır. Çünkü sektör küçülürse şirket de küçülür. Şirket küçülürse temettü de küçülür. Peki ne yapmalı? Şirketin bulunduğu sektörün geçmişini ve geleceğini incelemek. Ekonomi büyüme mi yaşıyor, daralma mı yaşıyor? Buna dikkat etmek. Döngülerin kalıcı mı yoksa geçici mi olduğunu ayırt etmeyi öğrenmek. Yani mesele sadece şirket kar ediyor mu değil, aynı zamanda bu karı sürdürebilir mi sorusuna cevap bulmak. Özetle, sektör ve ekonomi döngülerini görmezden gelen yatırımcı sadece ağaca bakar ama ormanın yönünü kaçırır. O yüzden temettü yatırımcısının yapması gereken hem şirketi hem de sektörünü birlikte değerlendirmek. Dostlar, böylece temettü yatırımında sık yapılan hatalar serisini birlikte tamamladık. Bu yolculukta her bölümde farklı bir perdeyi açtık. Farklı bir hatayı konuştuk. Belki kendinizden parçalar buldunuz, belki ben de böyle yapmıştım dediniz. Ama en önemlisi şu: artık bu hataları tekrar etme ihtimaliniz çok daha düşük. Çünkü bilgi farkındalık getirir. Farkındalık ise yatırımcıyı güçlendirir. Bugün burada anlattıklarımız size yol gösteren bir pusula olsun. Ama unutmayın, gerçek başarı sabır, disiplin ve öğrenme isteğiyle gelir. Eğer bu seriyi faydalı bulduysanız kanala abone olmayı, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Çünkü her yorum hem bana hem diğer yatırımcılara yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Şunu da bilmenizi isterim. Burada sadece sayılardan bahsetmiyoruz. Burada bir hayali, bir özgürlüğü, gelecekteki iç ve dış zenginliğini inşa etmeye çalışıyoruz. Ve işte size küçük bir motivasyon cümlesi. Yatırım sadece cebinizi değil, sabrınızı ve zihninizi de büyütür. Şimdi geldik yeni bir yolculuğun kapısına. Bir sonraki serimizde bambaşka bir konuya dokunacağız. 50-60 yaş üzeri için finansal özgürlük. Bu yaşlarda yatırım yapmak, hayatın düzenini kurmak, hem geç kalmamış olmak hem de doğru adımlarla ilerlemek üzerine konuşacağız. Eğer siz ya da çevrenizde biri bu yaşlarda yatırım yolculuğunu düşünüyorsa kaçırmayın derim. Hiç düşündünüz mü? Yıllardır biriktirdiğiniz küçük paraların, her gün attığınız küçük adımların aslında ne kadar büyük bir güce sahip olabileceğini. Belki her sabah işe gitmek, faturaları ödemek, market alışverişini yapmak, küçük birikimler yapmak size sıradan geliyor. Ama işte bu sıradan adımlar zaman ve sabırla birleştiğinde hayatınızı değiştirecek bir güç oluşturuyor. Düşünün, yıllardır cebinize biriktirdiğiniz paralar doğru yöntemlerle, doğru zamanlamayla ve biraz disiplinle size hem finansal güven hem de psikolojik huzur sağlayabilir. Bu video tam olarak bunu gösterecek. Sizi heyecanlandıracak, belki de şaşırtacak bir yolculuğa çıkacağız.
Çünkü bileşik getiri sadece bir kavram değil, doğru kullanıldığında hayatınıza yön veren bir mucize. Belki de şimdiye kadar atmış olduğunuz küçük adımlar, kaybettiğinizi düşündüğünüz fırsatlar sizi korkutuyor. Ama unutmayın, hiçbir zaman geç değil. Bir köşede bekleyen küçük birikimler bir gün öyle bir patlama yaratacak ki hem bugünkü hayatınızı hem de gelecekteki hayatınızı dönüştürecek. İşte bu video size o gücü ve yolu gösterecek. Nasıl küçük adımların sabır ve disiplinle birleşerek finansal özgürlük ve içsel güven yaratacağını ve belki de en önemlisi bu video sizin için. Sizi düşündüğünüzden çok daha güçlü ve yetenekli bir yatırımcı yapabilir. Küçük adımların büyüyen etkisi, doğru strateji ve bilinçli hareketle birleştiğinde hayatınızı baştan sona değiştirebilir. Şimdi gelin bu yolculuğa birlikte başlayalım ve bileşik getirinin gizemli dünyasına dalalım. Küçük adımların ve sabrın öneminden bahsettik. Şimdi gelin bunu gerçek hayatta nasıl uygulayabileceğimizi detaylandıralım. Küçük birikimlerin zamanla nasıl büyük kazançlara dönüştüğünü görmek hem motivasyon hem de disiplin açısından kritik. Düşünün, her ay cebinizden 200 TL ayırmak gözle görülür bir katkı sağlamıyor gibi gelebilir. Ama işin sırrı zamanla ve tekrar yatırımlarla büyümede. Eğer bu parayı yıllık %8 getiri sağlayan bir yatırım aracına yönlendirirseniz 10 yıl sonra 36.000 TL'den fazla bir birikime ulaşmış olursunuz. Sadece başlangıçta küçük bir miktar ayırmak bile uzun vadede hayatınızı değiştirecek gücü taşır. Psikolojik açıdan bakıldığında bu sürecin en büyük zorluğu görünür ödülün hemen gelmemesidir. İnsan beyni kısa vadeli tatminlere odaklanır. Bu yüzden küçük kazançlar sabırsız yatırımcılar için yetersiz görülebilir. İşte burada devreye disiplin ve alışkanlık oluşturma girer. Her ay düzenli birikim yapmak, zihinsel olarak bir yatırım refleksi geliştirir ve zamanla bu alışkanlık hayatınızın doğal bir parçası haline gelir. Bileşik getiriyi güçlendirmek için portföyünüzü çeşitlendirmek de şarttır. Sadece tek bir yatırım aracına bağlı kalmak hem riski arttırır hem de psikolojik olarak stres yaratır. Temettü hisseleri, para piyasası fonları ve mevduat gibi farklı araçları bir araya getirmek hem güvenli hem de sürdürülebilir bir büyüme sağlar. Ayrıca ek gelir fırsatını değerlendirmek bileşik getiriyi hızlandırır. Hobilerinizden veya küçük becerilerinizden gelir elde ederek birikimlerinizi arttırabilir ve yatırım sürecini kısaltabilirsiniz. Küçük adımların birleşimi zamanla büyük sonuçlar doğurur. Bu süreç sadece finansal bir kazanım değil, aynı zamanda özgüven ve psikolojik güven sağlar. Özetle bileşik getiri yalnızca matematiksel bir kavram değildir. Aynı zamanda zihinsel bir disiplin, sabır ve strateji gerektirir. Küçük adımların doğru yöntemlerle, doğru zamanlamayla birleştiğinde hayatınızı nasıl dönüştürdüğünü görmek, finansal farkındalığın ve motivasyonun temel taşını oluşturur. Birazdan tarihsel ve akademik kanıtlarla bileşik getirinin gücünü derinlemesine göstereceğiz. Ve bunu nasıl kendi hayatımıza uygulayabileceğimizi somut örneklerle anlatacağız. Bileşik getiri, yüzyıllardır finansal başarıya giden yolun temel taşı olmuştur. Sadece bir matematik formülü değil, aynı zamanda disiplin, sabır ve uzun vadeli düşünme gerektiren bir zihinsel stratejidir. Bu bölümde hem tarihsel hem de akademik prensipleri kullanarak bileşik getirinin gerçek gücünü göstereceğiz ve bunu hayatınıza nasıl uygulayabileceğinizi açıklayacağız. Öncelikle tarihsel verilere bakalım. 1926-2020 yılları arasında S&P 500 endeksine düzenli yatırım yapan bir birey, yıllık ortalama %10.3 getiri elde etmiştir. Görünüşte basit bir oran, ancak uzun vadede küçük birikimlerin nasıl devasa servetlere dönüştüğünü anlamak için çarpıcı bir örnektir. Eğer 25 yaşında her ay 200 TL yatırım yapsaydınız, 65 yaşınıza geldiğinizde bu yatırımlarınızın toplam değeri yaklaşık 1 milyon TL'ye yaklaşırdı. Bu rakam sadece sabır ve düzenli yatırım sayesinde elde edilebilir. Akademik çalışmalara göre yatırımcıların büyük kısmı kısa vadeli dalgalanmalara tepki vererek bileşik getiriden tam olarak yararlanamaz.
Örneğin Harvard Business School'un araştırması yatırımcıların %70'inin piyasa dalgalanmaları sırasında yatırımlarını erken sattığını ortaya koymuştur. Bu davranış psikolojik olarak kısa vadeli ödüllere odaklanmanın bir sonucudur ve uzun vadeli kazanımların önünde en büyük engeldir. Bileşik getiriyi anlamak yalnızca matematiksel hesapları bilmekten ibaret değildir. İnsan psikolojisi burada kritik bir rol oynar. Sabır ve düzenli yatırım, zihinsel disiplinle birleştiğinde küçük adımların zamanla büyük birikimlere dönüşmesini sağlar. Bu süreçte duygusal kontrol, piyasa dalgalanmalarına karşı direnç ve uzun vadeli bakış açısı kazanmak başarıyı belirleyen faktörlerdir. Somut bir örnek vermek gerekirse 35 yaşında bir çalışan her ay 500 TL'yi %7 yıllık getiri sağlayan bir yatırım fonuna yönlendirir. İlk yıl sonunda yatırım 6050 TL olur. Ancak ikinci yılın sonunda sadece 500 TL'nin üzerine eklenen kazanç değil, ilk yılın kazancı da kendi kazancını üretmeye başlar. Bu zincirleme büyüme zamanla yatırımcının servetini kat kat arttırır. 10 yıl sonunda toplam birikim sadece yatırılan miktarın çok ötesine geçer. Ek olarak bileşik getiri psikolojik olarak bir motivasyon kaynağıdır. İnsanlar küçük birikimlerin yıllar sonra büyüyebileceğini gördüklerinde daha disiplinli ve kararlı hale gelirler. Bu hem finansal hem de duygusal güven yaratır. Örneğin uzun vadeli yatırım yapan bir birey, acil durumlarda paniğe kapılmadan yatırımlarını gözden geçirip stratejisini sürdürür. Bu bilinçli yaklaşım piyasa stresini azaltır ve yatırımcının kararlarını daha sağlıklı kılar. Bileşik getirinin bir diğer avantajı ek gelir fırsatını hızlandırıcı bir araç olarak kullanılabilmesidir. Ek işler, freelance gelirler veya hobi temelli kazançlar düzenli olarak yatırıldığında bileşik getiri etkisiyle önemli bir büyüme sağlar. Örneğin aylık 100 TL ek gelir 20 yılın sonunda yıllık %8 getiri ile yaklaşık 60.000 TL'lik ek bir birikim yaratabilir. Bu küçük adımların birikerek nasıl devasa sonuçlar doğurduğunu gösteren güçlü bir örnektir. Son olarak bileşik getiri sadece bireysel finansal başarıya değil, nesillere aktarılacak mirasa da etki eder. Düzenli yatırım alışkanlığı kazanan birey, çocuklarına ve torunlarına finansal bilinç aktarabilir. Bu hem maddi hem de psikolojik bir miras yaratır. Bileşik getiri sayesinde birikimler sadece yatırımcıya değil, gelecek nesillere de fayda sağlar. Gördüğünüz gibi bileşik getiri hem tarihsel hem akademik kanıtlarla desteklenmiş, hem psikolojik hem de stratejik olarak uygulanabilir bir araçtır. Küçük adımlar doğru yöntem ve sabırla birleştiğinde finansal başarıyı kaçınılmaz kılar. Bileşik getiriyi anlamak ve hayata geçirmek sadece matematikle sınırlı değil. Finans dünyasında başarının ardında çoğu zaman deneyimli yatırımcıların ve ekonomistlerin görüşleri vardır. Şimdi hem ünlülerin sözleriyle motivasyon sağlayacağız, hem de portföy çeşitlendirmesiyle bileşik getiriyi güçlendirmenin yollarını detaylandıracağız. Warren Buffett'ın dediği gibi, zengin olmanın sırlarından biri zamanın gücünü anlamaktır. Küçük adımlar uzun vadede devasa sonuçlar doğurur. İşte bu söz bileşik getirinin özünü yakalar. Küçük, düzenli yatırımların ve sabrın zamanla serveti nasıl katlayabileceğini en net anlatan ifadelerden biridir. Buffett'ın stratejisi yalnızca büyük yatırımlar yapmak değil, düzenli ve disiplinli küçük yatırımlarla uzun vadeli büyümeyi sağlamaktır. Bir başka ilham verici örnek Benjamin Graham'dan gelir. Yatırımcı, piyasanın kısa vadeli dalgalanmalarına değil, uzun vadeli değer yaratma potansiyeline odaklanmalıdır. Bu söz, psikolojik açıdan büyük önem taşır. İnsanlar çoğu zaman ani fiyat değişimlerine tepki verir ve yatırımlarını erken satar. Ancak uzun vadeli bakış açısı ve disiplin, bileşik getirinin gerçek gücünü ortaya çıkarır. Portföy çeşitlendirmesi, bileşik getiriyi en güvenli şekilde arttırmanın anahtarıdır. Tek bir yatırım aracına bağlı kalmak riskleri büyütür ve psikolojik stres yaratır. Temettü hisseleri, mevduat, para piyasası fonları ve düşük riskli tahviller bir araya geldiğinde yatırımcı hem finansal güven sağlar hem de psikolojik olarak rahat eder. Örneğin temettü hisseleri yıllık olarak düzenli nakit akışı sağlarken para piyasası fonları likidite ve düşük risk sunar. Mevduat ise güvenli bir liman olarak portföyü dengeler. Bu çeşitlendirme küçük adımların zamanla büyümesini destekler.
Peter Lynch'in bir sözü burada çok anlamlıdır. Bilmediğiniz yatırımlardan kaçının ve portföyünüzü çeşitlendirin. Küçük ama bilinçli adımlar uzun vadede büyük fark yaratır. Yatırım dünyasında bilgi ve deneyim kadar psikolojik güven de önemlidir. Çeşitlendirilmiş bir portföy, ani piyasa dalgalanmalarına karşı yatırımcının stresini azaltır ve sabırlı davranmasını sağlar. Psikolojik etkileri daha derinlemesine ele alacak olursak, insanlar çoğu zaman kısa vadeli kaygılarla büyük fırsatları kaçırır. Düzenli yatırım ve portföy çeşitlendirmesi bu kaygıyı yönetmenin en etkili yollarından biridir. Örneğin, acil durum fonunu oluşturmak, küçük birikimleri güvenli araçlarla değerlendirmek ve uzun vadeli hedefler belirlemek hem finansal hem de psikolojik disiplin kazandırır. Bu yaklaşım, bireyin yalnızca servetini arttırmasını sağlamaz, aynı zamanda zihinsel huzur ve güven duygusu yaratır. Bileşik getiri, yalnızca yatırımların matematiksel olarak büyümesini sağlamaz. Aynı zamanda hayatın diğer alanlarına da disiplin ve farkındalık taşır. Düzenli yatırım alışkanlığı, harcama alışkanlıklarını disipline eder. Uzun vadeli planlama, sabrı öğretir. Risk yönetimi, krizler karşısında dayanıklılık kazandırır. Bu nedenle portföy çeşitlendirmesi ve bilinçli yatırım stratejisi sadece finansal başarı değil, psikolojik güç ve özgüven sağlar. Ek olarak bileşik getiriyi desteklemek için ek gelir kaynaklarını değerlendirmek büyük fark yaratır. Freelance işler, hobilerden elde edilen kazançlar ve küçük yan projeler düzenli olarak yatırıldığında yatırımın büyümesini hızlandırır. Küçük ama sürekli ek gelir portföyü güçlendirir ve zamanla bileşik getirinin etkisini katlar. Şimdi ünlülerin sözleriyle motivasyon sağladık. Portföy çeşitlendirmesini ve psikolojik etkileri detaylandırdık. Özetle bileşik getiri yalnızca matematik değil, strateji, psikoloji ve bilinçli kararların birleşimi ile gerçek gücünü gösterir. Bu nedenle yatırımcılar hem finansal hem de psikolojik açıdan kendilerini güçlendirmek için bu prensiplere sadık kalmalıdır. Şimdi bileşik getiriyi gerçek hayatta uygulama adımlarına, stratejik yol haritasına ve günlük alışkanlıklarla nasıl destekleyebileceğimize geçeceğiz. Bu sadece bilgiyi öğrenmek değil, onu hayata geçirmek için kritik bir adım olacak. Bileşik getirinin gücünü anlamak bir başlangıçtır. Fakat onu hayata geçirmek gerçek farkı yaratır. Burada finansal başarıyı sistematik bir şekilde planlamanın yollarını ve günlük alışkanlıklarla bunu desteklemenin önemini detaylandıracağız. Stratejik yol haritası sadece matematiksel hesapları değil, psikolojik disiplin, bilinçli kararlar ve sabırlı yaklaşımı içerir. İlk adım gelir ve giderler analizi yapmaktır. Gelirinizi ve harcamalarınızı doğru bir şekilde değerlendirmek, tasarruf edebileceğiniz alanları netleştirir. Örneğin aylık harcamalarınızı kategorilere ayırmak, gereksiz giderleri fark etmenizi sağlar ve küçük birikimler oluşturur. Bu küçük adımlar bileşik getirinin temelini oluşturur. Psikolojik açıdan bakıldığında harcamaları kontrol altına almak bireye finansal özgüven ve güvenlik hissi kazandırır. Çünkü planlı ve bilinçli hareket eden bir yatırımcı ani harcamalar karşısında paniğe kapılmaz. İkinci adım düzenli yatırım yapmaktır. Her ay sabit bir miktarı yatırım araçlarına yönlendirmek disiplinin ve sabrın sembolüdür. Küçük birikimler zamanla büyüyerek anlamlı kazançlar yaratır. Örneğin aylık 300 TL'lik yatırım yıllık %8 getiri ile 20 yıl içinde katlanarak büyümesi matematiksel olarak küçük bir adımı büyük bir kazanıma dönüştürür. Burada psikolojik olarak önemli olan kısa vadeli dalgalanmalara takılmamaktır. Piyasa dalgalanmaları sırasında sabırlı olmak, uzun vadeli hedefleri kurmak, yatırımcının hem finansal hem de duygusal dengesini sağlar. Portföy çeşitlendirmesi, stratejik yol haritasının 3. adımıdır. Temettü hisseleri, mevduat para piyasası fonları ve düşük riskli tahviller bir araya getirildiğinde risk dağıtılmış olur ve bileşik getirinin etkisi maksimize edilir. Çeşitlendirme yalnızca matematiksel bir strateji değil, aynı zamanda psikolojik güven sağlar. Farklı araçlarda yatırım yapmak, kısa vadeli dalgalanmalarda panik yapmayı engeller ve disiplinli bir yatırım yaklaşımı oluşturur. Ek gelir fırsatlarını değerlendirmek, stratejiyi hızlandıran 4. adımdır. Hobilerden veya küçük becerilerden elde edilen gelirler, düzenli yatırım portföyüne yönlendirildiğinde bileşik getiri etkisini katlar. Örneğin freelance işler veya online satışlar yoluyla
Elde edilen ek gelir, uzun vadede yatırımın büyümesini hızlandırır ve yatırımcının özgüvenini artırır. Psikolojik olarak ek gelir sağlamak bireye kontrol ve güven hissi verir. Finansal hedeflere ulaşma motivasyonunu güçlendirir. 5. adım, sabır ve uzun vadeli bakış açısı geliştirmektir. Yatırım sürecinde kısa vadeli kazançlara odaklanmak büyük fırsatların kaçmasına neden olabilir. Uzun vadeli plan yapmak ve sabırlı olmak bileşik getiriyi tam anlamıyla kullanabilmek için kritiktir. Akademik araştırmalar uzun vadeli yatırım yapan bireylerin kısa vadeli dalgalanmalara tepki verenlere kıyasla çok daha yüksek kazançlar sağladığını göstermektedir. Bu, psikolojik olarak da yatırımcının stresini azaltır ve daha bilinçli kararlar almasını sağlar. Hedef belirleme, stratejik yol haritasının 6. adımıdır. Kısa, orta ve uzun vadeli finansal hedefler oluşturmak, yatırım sürecini somutlaştırır ve motivasyonu artırır. Örneğin kısa vadeli hedefler acil durum fonunu oluşturmak olabilir. Orta vadeli hedef, portföy büyüklüğünü artırmak, uzun vadeli hedef ise emeklilikte finansal güvence sağlamak. Bu hedefler, yatırımcının odaklanmasını ve disiplinli hareket etmesini sağlar. Tüm bu adımların günlük uygulamalara entegre edilmesi gerekir. Sabahları bütçe kontrolü yapmak, yatırım hesaplarını gözden geçirmek, aylık birikimlerin zamanında yatırıldığından emin olmak küçük ama etkili alışkanlıklardandır. Küçük adımların her biri uzun vadede büyük kazançlar ve psikolojik güven sağlar. Özetle stratejik yol haritası 1. Gelir, gider analizi. Tasarruf alanlarını belirleyin. 2. Düzenli yatırım. Sabit miktarlarla disiplinli kazanım. 3. Portföy çeşitlendirmesi. Riskleri azaltın. Güveni arttırın. 4. Ek gelir fırsatları. Bileşik getiriyi hızlandırın. 5. Sabır ve uzun vadeli bakış. Kısa vadeli dalgalanmalara takılmayın. 6. Hedef belirleme. Kısa, orta, uzun vadeli somut hedefler oluşturun. Bu strateji yalnızca finansal kazanımı değil, psikolojik güveni ve motivasyonu da arttırır. Küçük birikimler, sabır ve disiplin birleştiğinde bileşik getiri gerçek anlamda hayatınızı dönüştürebilir. Birazdan tüm bu bilgileri somut örneklerle ve uygulamalı adımlarla birleştireceğiz. Böylece hem matematiksel hem de psikolojik olarak bileşik getiriyi deneyimlemiş olacaksınız. Artık bileşik getirinin gücünü, ünlülerin sözleriyle motivasyonunu, stratejik yol haritasını ve günlük uygulama adımlarını detaylı olarak öğrendiniz. Şimdi sıra geldi bu bilgileri hayata geçirmenin önemini anlamak. Finansal başarı yalnızca rakamlarla ölçülmez. Psikolojik ve duygusal bileşenlerle de aynı derecede önemlidir. Düşünün, düzenli yatırımlar, küçük birikimler ve stratejik portföy yöntemi sadece serveti arttırmakla kalmaz. Aynı zamanda güven, özgüven ve yaşam kalitesi kazandırır. İnsan psikolojisi, belirsizlik karşısında panik yapmaya eğilimlidir. Fakat uzun vadeli plan ve disiplin stres yönetimini güçlendirir. Böylece birey sadece finansal değil, zihinsel açıdan da sağlam bir temel oluşturur. Bileşik getiri her yaştan birey için geçerli bir araçtır. 20'li yaşlarda küçük birikimlerle başlamak avantajlı olsa da 30'lu, 40'lı veya 50'li yaşlarda başlayanlar için de asla geç değildir. Önemli olan şimdi adım atmak, düzenli ve disiplinli bir şekilde yatırım yapmak ve uzun vadeli bakış açısını benimsemektir. Bu anlayış bireyin hem bugününü hem de geleceğini güvence altına alır. Motivasyon açısından ünlü yatırımcıların sözlerine tekrar bakalım. Warren Buffett, zamanın gücü ve bileşik getiri sabırlı ve disiplinli yatırımcıları ödüllendirir der. Bu yalnızca finansal bir tavsiye değil, aynı zamanda yaşam felsefesi olarak da okunabilir. Küçük ama sürekli adımlar zamanla büyüyen birikimlere ve psikolojik güvene dönüşür. Peter Lynch, küçük ama bilinçli adımlar uzun vadede büyük fark yaratır sözünü hatırlayın. Bu her bireyin günlük hayatına entegre edebileceği basit ama etkili bir stratejidir. Şimdi tüm bu bölümlerde öğrendiklerimizi birleştirelim. Gelir ve gider analizi ile tasarruf alanlarını belirlemek, küçük birikimlerle başlamak, düzenli yatırım yapmak ve kısa vadeli dalgalanmalara takılmadan sabırlı olmak, portföy çeşitlendirmesi ile riskleri dağıtmak ve psikolojik güven sağlamak, ek gelir fırsatını değerlendirmek ve bileşik getiriyi hızlandırmak, hedef belirlemek ve kısa, orta ve uzun vadeli planlar oluşturmak.
Bu adımların birleşimi finansal ve psikolojik açıdan güçlü bir temel oluşturur. Ayrıca sadece bireysel kazanç sağlamakla kalmaz. Çocuklar ve torunlar için de kalıcı bir miras yaratır. Finansal farkındalık ve disiplin nesiller boyu aktarılabilecek değerlerdir. Psikolojik bir perspektiften bakarsak düzenli ve bilinçli yatırım alışkanlığı bireyin stresle başa çıkmasını kolaylaştırır. Piyasa dalgalanmaları veya ekonomik belirsizlikler karşısında sakin kalabilmek sadece finansal başarı için değil, yaşam kalitesi için de kritik öneme sahiptir. Birey kendine güvenerek adım atmayı öğrenir, kaygılar azalır ve uzun vadeli hedefler netleşir. Artık sıra sizde. Bilgiyi öğrenmek önemli fakat onu uygulamak daha da önemlidir. Küçük birikimlerle başlamak, düzenli yatırım yapmak, portföyünüzü çeşitlendirmek ve psikolojik olarak disiplinli kalmak, bileşik getirinin gerçek gücünü deneyimlemenizi sağlar. Bugün attığınız küçük bir adım yıllar içinde büyük bir fark yaratabilir. Bu noktada Bak ve Kazan kanalımıza abone olmanızı ve videoyu sevdiklerinizle paylaşmanızı öneriyoruz. Finansal bilgi paylaştıkça büyür. Ne kadar çok kişi bilinçlenirse toplum genelinde finansal farkındalık da artar. Kanalımız sadece yatırım tavsiyeleri vermekle kalmıyor. Aynı zamanda motivasyon ve bilinçli karar alma süreçlerini destekliyor. Unutmayın, iç ve dış zenginlik sadece para ile ölçülmez. Bilinçli yatırım, disiplin ve sabır hem finansal hem de psikolojik zenginliği getirir. Küçük adımların birikimi zamanla hem cebinize hem de zihninize kazanç sağlar. Bugün başlayın, disiplinli olun ve bileşik getirinin gücünü hayatınıza taşıyın. Son söz olarak, finansal özgürlük büyük adımlarla değil, küçük ama bilinçli adımların uzun vadede birikmesiyle gelir. Her adım hem bugününüzü hem de yarınınızı şekillendirir. Borsaya yeni adım atan çoğu insanın aklında aynı soru vardır. Ben bu kadar şirket arasından hangisine yatırım yapacağım? Hangisi bana gerçekten kazandırır? Belki sen de ekranın başında defalarca hisse listelerini kaydırıp durmuşsundur. Kimi şirketin fiyatı çok yüksek gelir, kiminin düşük. Kimi çok konuşulur ama acaba balon mu diye düşünürsün. İşte tam bu noktada çoğu yatırımcı hisseyi etiket fiyatına bakarak seçer. Ucuzmuş der, alır. Ama farkında olmadan aslında ucuz görünen pahalı bir hata yapar. Ve işte burada özel bir teşekkür borcumuz var. Takipçilerimizden Gürsel kardeşimiz tam da bu noktayı gündeme getirdi. Şimdi karlı şirket nasıl anlaşılır? Görsellerle destekli bir video patlatıldı mı sıcağı sıcağına öz sermaye ve aktif karlılık nedir? Neden önemlidir? FK ve PDDD ile birlikte nasıl değerlendirilir? Gürsel kardeşimizin bu sorusu aslında çoğumuzun aklındaki temel soruyu özetliyor. Sen de benzer düşünceler içindeysen endişelenme. Bugün bütün bu soruları adım adım açıklayacağız. Hem kavramların mantığını göstereceğiz hem de Borsa İstanbul'da somut örneklerle destekleyeceğiz. Böylece rakamların ve oranların arkasındaki gerçek hikayeyi göreceksin ve temettü yolculuğuna başlaman için sağlam bir temel oluşturacağız. Borsa bir manav tezgahına benzer. Dışarıdan bakıldığında parlak, kırmızı, iştah açıcı görünen elmalar aslında içi çürük olabilir. Gerçek kaliteyi anlamak için kabuğun altına bakmak gerekir. Şirketlerde de durum aynıdır. Görünen değil, iç dinamiklere bakabilen yatırımcı kazanır. Borsada kar eden, zarar eden arasındaki fark işte bu noktada ortaya çıkar. Yatırımda sürdürülebilir başarıyı yakalamak için hisse ucuz mu, pahalı mı sorusundan önce şirket gerçekten karlı mı sorusunu sormak gerekir. Çünkü fiyat değişir ama sağlam bir şirketin karlılığı uzun vadede yatırımcıya servet kazandırır. Bugün anlatacağımız şey fiyatın ötesinde şirketin kalbine bakmayı öğretecek. Öz sermaye karlılığı, aktif karlılık, FK ve PDDD oranlarıyla şirketin gerçek gücünü nasıl anlayabileceğini adım adım göreceğiz. Ve göreceksin ki bu göstergeler yalnızca rakam değil, geleceğini şekillendiren pusulalar. Borsada yeni başlayanların en büyük yanılgısı şudur: bu hissenin fiyatı çok ucuz, kesin fırsattır. Ama unuttuğumuz şey şudur: ucuz fiyat, ucuz şirket anlamına gelmez. Bir örnek düşünelim. 2 telefon mağazasına giriyorsun. Birinde son model bir akıllı telefon var, fiyatı yüksek. Diğerinde eski bir model var, fiyatı düşük. Sadece ucuz diye ikinciyi almak akıllıca mı olur? Belki kısa vadede bütçeni kurtarır ama uzun vadede sana sorun çıkarır. Cebinden daha çok para götürür. İşte hisselerde de aynı mantık çalışır. Burada devreye şu kavram giriyor: değer. Fiyat sadece rakamdır ama değer
şirketin gerçek gücüdür. Yatırımcı için asıl kritik soru şudur: bu şirket 1 liralık sermaye ile kaç lira kazanç yaratabiliyor? İşte bu sorunun cevabını bulmanın yolu öz sermaye karlılığı (ROE) ve aktif karlılık (ROA) gibi göstergelerden geçer. Yani şirketin cebine giren parayı koyduğu sermaye ile kıyaslarsın. Eğer 100 lira koyuyor ve her yıl 20 lira kazanıyorsa işte orada gözlerin parlamalı. Ama işin güzel tarafı şu: bu hesaplama yatırımcıyı sadece matematiksel olarak değil, psikolojik olarak da güçlendirir. Çünkü çoğu yatırımcı keşke şunu alsaydım, keşke satmasaydım pişmanlıklarıyla yaşar. Ama sen şirketin karlarına bakmayı öğrendiğinde bu pişmanlıkların yerini güven alır. Artık hisse senetlerine bakarken sadece iniş çıkışları değil, arkasındaki şirketin motorunu da görürsün. Peki burada eğlenceli taraf ne? Borsayı düşün, bir Luna Park gibi. İnsanlar gondola biner, yukarı çıkınca sevinir, aşağı inince panikler. Oysa sen arka planda gondolu taşıyan mekanizmaya bakıyorsun. Yani panikle bağıran kalabalığın aksine sen soğukkanlı bir şekilde bu makine sağlam, düşmez diyorsun. İşte finansal oranları bilmek sana bu özgüveni verir. Bazen de yatırımcılar kulaktan dolma bilgilerle hareket eder. Bir arkadaşın şu hisse uçacak dediğinde hemen atlaman cazip gelir. Ama unutma, borsa kahvehane muhabbetleriyle kazanılmaz. Rakamlar, tablolar ve göstergeler konuşur. Ve bu göstergeler senin süper gücündür. Bu noktadan sonra artık yolumuz net. Önümüzdeki bölümlerde tek tek öz sermaye karlılığı, aktif karlılık, fiyat kazanç ve piyasa değeri defter değeri oranlarını inceleyeceğiz. Ama şunu bilmelisin: fiyat tek başına hiçbir şey ifade etmez. Değerin arkasındaki hikayeyi okumayı öğrenen yatırımcı hem daha huzurlu olur hem de uzun vadede kazanır. Borsa denildiğinde çoğu insanın aklına ya kumar gelir ya da şans işi denir. Oysa işin bilimsel kısmına indiğimizde bambaşka bir tablo çıkıyor. Borsada uzun vadeli getirilerin şansa değil, matematiksel bir sisteme dayandığını görüyoruz. Bu sistemin temelinde de karlılık göstergeleri ve bileşik getiri yatıyor. İlk olarak biraz geriye, 20. yüzyılın başlarına gidelim. 1920'lerde ABD'de borsaya yatırım yapan küçük bir grup yatırımcı vardı. O yıllarda piyasa oldukça dalgalıydı. Ama ilginç bir şey fark edildi. Karını sürekli arttıran şirketlerin hisseleri uzun vadede piyasanın çok üzerinde performans gösteriyordu. En bilinen örneklerden biri Standard Oil. Bu şirket düzenli kar ürettiği ve bu karı büyütmeye devam ettiği için hisseleri onlarca yıl boyunca yatırımcılarına dudak uçuklatan getiriler sağladı. Ama işin sırrı fiyat etiketlerinde değildi. Şirketin finansal yapısında gizliydi. Sermayesini verimli kullanan, yüksek öz sermaye karlılığına sahip şirketler adeta yatırımcılarını taşıyan gizli motorlar oldu. Peki bu sadece bir tesadüf müydü? Hayır. Çünkü aynı sonuç defalarca akademik çalışmalarla da ispatlandı. Örneğin Eugene Fama ve Kenneth Ranch'in 1990'larda geliştirdiği 3 faktörlü model hisse getirilerinde sadece piyasanın değil, şirketlerin özelliklerinin de belirleyici olduğunu ortaya koydu. Çalışmalarda özellikle düşük fiyat kazanç oranlarına sahip fakat yüksek karlılık gösteren şirketlerin uzun vadede ortalama üzerinde getiri sağladığını kanıtladılar. Bir diğer araştırma Robert Novi Marks'ın 2013 yılında yaptığı çalışma oldu. Novi Marks, karlılığın gelecekteki hisse getirilerin en güçlü habercisi olduğunu buldu. Yani bir şirketin öz kaynak ve aktif karlılığı yüksekse borsada uzun vadede yatırımcısını mutlu etme ihtimali çok daha yüksekti. Bu noktada sadece fiyat veya piyasa söylentileriyle değil, bilimin ışığında karar vermenin ne kadar kritik olduğunu görüyoruz. Tamam da bunlar Amerika örnekleri, bize uymaz diyebilirsin. Gel bir de Borsa İstanbul'a bakalım. Türkiye'de yapılan akademik çalışmalarda aynı kapıya çıkıyor. 2000'li yıllardan itibaren yapılan araştırmalarda öz sermaye karlılığı yüksek şirketlerin düşük olanlara göre uzun vadede daha fazla yatırımcıya kazandırdığı açıkça görülüyor. Temettü verimliliği ve karlılık birlikte değerlendirildiğinde hem sermayesini koruyan hem de büyüten şirketlerin hisseleri yalnızca çok daha güvenli bir liman oluyor. Bir örnek, Borsa İstanbul'da 2010-2020 arasında yapılan bir analizde öz sermaye karlılığı %20'nin üzerinde olan şirketlerin hisseleri aynı dönemdeki endeks ortalamalarının neredeyse 2 katı getiri sağlamış. Burada da görüyoruz ki rakamlar yalan söylemiyor. Tarihsel ve akademik kanıtların yatırımcıya kattığı bir başka değer daha var:
psikolojik güven. Çünkü borsada en büyük düşman aslında piyasa değil, kendi duygularımızdır. Korku ve açgözlülük arasında savrulan bir yatırımcı, doğru şirkete yanlış zamanda girip çıkabilir. Ama sen elinde bu bilimsel kanıtları tuttuğunda artık bir söylentiye kapılmazsın. Düşünsene, elinde onlarca akademik çalışma var. Tarihsel veriler de bunu destekliyor. Bu noktada acaba yanlış mı yapıyorum endişesi azalıyor. Çünkü biliyorsun ki bu yöntem sadece senin düşüncen değil, yüzlerce araştırmanın sonucu. Bu farkındalık sana hem sabır hem de uzun vadeli bakış açısı kazandırıyor. Tarihsel kanıtların ve akademik bulguların bize anlattığı şey çok net. Fiyat etiketlerine aldanma. Şirketin karlılığına bak. Yüksek öz sermaye karlılığı uzun vadede yüksek getiri demek. Araştırmalar bu yöntemin rastlantı değil, sistematik bir gerçek olduğunu gösteriyor. Böylece yatırımcı rastgele hisse seçmek yerine elinde sağlam bir pusula tutuyor ve bu pusula dalgalı piyasa denizinde rotanı kaybetmemenin tek yolu oluyor. Tarihsel örnekler ve akademik araştırmaların tamamı bize şunu söylüyor. Borsada şansa değil, karlılığa güven. Öz sermaye ve aktif karlılığı yüksek şirketler uzun vadede yatırımcısına kazandırıyor. Fiyat geçici ama değer kalıcıdır. Tarihsel veriler ve akademik çalışmalar bize şunu gösterdi. Uzun vadede kazanan şirketler sermayelerini verimli kullanan şirketlerdir. Peki ama bunu nasıl ölçeriz? İşte burada devreye iki sihirli oran giriyor. ROE, öz kaynak karlılığı, ROA, aktif karlılık. Bunlar kulağa teknik terimler gibi gelse de aslında çok basit bir mantığı var. Hadi kafamızda daha net canlansın diye günlük hayattan bir örnekle anlatalım. Basit bir örnek. Diyelim ki senin küçük bir kafeteryan var. İşletmeye 100.000 TL sermaye koydun. Bir yıl sonunda karın 20.000 TL oldu. Burada ROE 20.000 bölü 100.000 eşittir %20. Yani koyduğun her 100 lira için 20 lira kazanıyorsun. Şimdi işin diğer boyutuna bakalım. O kafenin sadece senin paranla dönmediğini varsayalım. Biraz da banka kredisi kullandın. Toplam varlıkların dükkan, ekipman, stok 200.000 TL ediyor. Kar yine aynı 20.000 TL. Burada ROA 20.000 bölü 200.000 eşittir %10. Yani kafedeki tüm varlıkların sana %10 karlılık üretiyor. Mantık nerede? ROE yatırımcı gözüyle bakar. Kendi koyduğun paradan ne kadar kar çıkıyor? ROA daha geniş açıdan bakar. Şirketin toplam varlıkları ne kadar verimli çalışıyor? İşte bu yüzden ikisi birlikte anlamlıdır. Çünkü sadece ROE'ye bakarsan yanıltıcı olabilir. Mesela bazı şirketler borç olarak ROE'yi şişirebilir. Ama ROA'ya baktığında o borcun şirketi gerçekten verimli yapıp yapmadığını anlarsın. Eğlenceli benzetme. Düşün ki borsa bir yarış pisti. Şirketlerde arabalar. ROE senin arabanın benzin deposuna koyduğun yakıttan ne kadar hız çıkardığını gösteriyor. ROA tüm arabanın motorundan lastiğine kadar ne kadar verimli çalıştığını anlatıyor. Yani bir şirketin ROE'si yüksek ama ROA'sı düşükse o araba belki hızlı gidiyordur ama motoru çok zorlanıyordur. Uzun vadede yolda kalabilir. Borsa İstanbul'da da bu oranları kullanmak çok kritik. Çünkü bazı şirketler karlı görünür ama aslında borç yükleri altında kalmışlardır. Sadece ROE'ye bakarak mükemmel şirket diyemezsin. İkisinin birlikte sağlıklı olması şirketin sağlam motorla yola çıktığını gösterir. Yani mesele sadece uzun vadeli tutmak değil, verimli şirketi seçmek. Şimdi gelin fiyat çarpanları bize ne anlatıyor ona bakalım. Borsada yatırım yapanların en çok kullandığı iki sihirli oran vardır. FK, fiyat bölü kazanç oranı. PDD'de piyasa değeri bölü defter değeri. Bunları duymayan yatırımcı yoktur ama sorun şu, çoğu kişi bu oranlara yanlış bakar. Tıpkı bir kitabın kapağına bakıp içini hiç okumadan yorum yapmak gibi. FK ucuz mu pahalı mı? FK oranı kabaca şunu sorar. Şirketin yıllık kazancı şu anki fiyatını kaç yılda karşılıyor? Örneğin bir şirketin hisse fiyatı 50 TL. Hisse başı yıllık kazancı 10 TL olsun. FK eşittir 50 bölü 10 eşittir 5. Yani bu şirketin karı hiç değişmezse teoride 5 yılda yatırımı geri ödersin. Kulağa basit geliyor değil mi? Ama burada bir tuzak var.
FK çok düşükse vay be ne ucuz dersin. Ama belki de piyasa o şirketin geleceğini karanlık gördüğü için ucuzdur. FK yüksekse çok pahalı dersin. Ama belki de şirket o kadar hızlı büyüyordur ki piyasa gelecekteki karlarını şimdiden fiyatlıyordur. Yani tek başına FK sana gerçekleri söylemez. PDDD şirketin defter değeri. PDDD ise şunu sorar. Bu şirketin borsadaki değeri defterdeki öz varlıklarının kaç katı? Örneğin bir şirketin piyasa değeri 2 milyar TL, defter değeri 1 milyar TL ise PDDD eşittir 2. Yani yatırımcılar bu şirketin varlığını defterde yazanın 2 katı değerli görüyor. Ama dikkat, PDDD çok düşükse piyasa bu şirkete inanmıyor demektir. Çok yüksekse piyasa gelecekte daha fazlasını bekliyor mesajını verir. Neden tek başına değil? İşte kritik nokta burada. FK ve PDDD birbirini tamamlayan oranlardır. Bir şirketin FK'sı düşük olabilir ama PDDD'si de düşükse bu şirket belki de gerçekten batık bir gemidir. Tam tersi FK'sı yüksek ama PDDD'si de yüksekse bu şirketin geleceği parlak göründüğü için piyasa primli fiyatlıyordur. Eğlenceli benzetme. Bir şirkete sadece FK ile bakmak tıpkı bir restoranın sadece fiyat listesine bakıp karar vermek gibidir. Çorba 10 TL, ana yemek 50 TL. Ucuzmuş girelim dersin ama içeri girdiğinde mekan dökülüyorsa, servis kötü, yemekler tatsızsa aslında o fiyat bile pahalıdır. PDDD işte o restoranın içini gösterir. Dekorasyon, mutfak düzeni, personel kalitesi yani arka plan ikisini birlikte değerlendirdiğinde gerçekten değer mi değil mi kararını daha sağlıklı verirsin. Borsa İstanbul'da özellikle yeni yatırımcıların düştüğü en büyük hata şu. En düşük FK hangisindeyse alayım kesin yükselecek. Ama işin gerçeği öyle değil. Çünkü bazen düşük FK batmak üzere olan bir şirketin son çırpınışı olabilir. Diğer yandan da sadece PDDD'ye bakmak da aldatıcıdır. Çünkü varlıkların defter değeri yüksek olabilir ama o varlıklar para kazandırmıyorsa neye yarar? Ama rakamlar kağıt üzerinde güzel görünse de işin özünü görmek için gerçek örneklere bakalım. Şimdi Borsa İstanbul'dan birkaç somut şirket senaryosu üzerinde İlerleyelim. Şimdiye kadar hep teoriden konuştuk. FK nedir? PDDD neyi gösterir? ROE ve ROA nasıl okunur dedik. Ama işin en öğretici kısmı gerçek örneklerle göstermek. Çünkü teori ne kadar güçlü olursa olsun gözünle tabloyu gördüğünde taşlar yerine oturur. Ama önce çok önemli bir uyarı. Burada paylaşacağımız örnekler yatırım tavsiyesi değildir. Amacımız sadece oranların nasıl okunacağını göstermek, mantığı somutlaştırmaktır. Hadi başlayalım. Örnek 1. Bankacılık sektörü. Kar makinesi. Bankalar öz sermaye karlılığı yüksek sektörlerden biridir. Çünkü işleri doğrudan parayı kullanmak, kredi verip faiz almak üzere kurulu. Diyelim ki elinizde şu tablo var. Şirket, banka A. ROE, öz kaynak karlılığı %23. ROA, aktif karlılık %2.1. FK 5.5. PDDD 0.8. Peki bu tablo bize neyi söylüyor? ROE %23. Banka öz sermayesinin her 100 TL'sinden 23 TL net kar üretiyor. Oldukça güçlü. ROA %2.1. Varlıklarını da verimli kullanıyor. FK 5.5. Piyasa karına göre çok daha pahalı fiyatlanıyor. PDDD 0.8. Defter değerinin bile altından işlem görüyor. Sonuç, bu tablo ucuz ama güçlü sinyali veriyor. Ama unutma, bankacılık sektöründe regülasyonlar, faiz politikaları da çok etkili. Yani oranlara bakarken sektör dinamiklerini de hesaba katmak şart. Örnek 2. Sanayi sektörü. Üretimin gücü. Şimdi de bir sanayi şirketine bakalım. Şirket Sanayi B. ROE %18. ROA %9. FK 12. PDDD 2.5. Ne görüyoruz? ROE %18. Gayet güçlü, sermayesini iyi değerlendiriyor. ROA %9. Aktiflerini de etkin kullanıyor. FK 12. Banka A'ya göre daha yüksek. Yani piyasa gelecekte büyüme beklentisiyle daha pahalıya alıyor. PDDD 2.5. Defter değeri 2.5 katı fiyatlanıyor. Sonuç, burada piyasa şirketin geleceğine güveniyor. Büyümesini fiyatlıyor ama sen yatırımcı olarak şunu soracaksın. Bu beklenti gerçek mi? Yoksa fazla iyimser mi? Örnek 3. Teknoloji sektörü. Geleceğin umudu. Gelelim teknolojiye. Bu sektörün özelliği hızlı büyüme beklentileri. Şirket Teknoloji C. ROE
%12, ROA %6, FK 45, PDDD 8. İlk bakışta tablo şaşırtıcı. ROE %12, ROA %6. Fena değil ama çok da yüksek değil. FK 45, inanılmaz yüksek. Yani piyasa bu şirketi şimdiden geleceğin yıldızı gibi davranıyor. PDDD 8, defter değerinin 8 katı fiyatlanıyor. Sonuç, bu tabloda yüksek beklenti, yüksek risk anlamına gelir. Eğer şirket gerçekten büyürse yatırımcıya büyük kazandırır. Ama beklenti boşa çıkarsa sert düşüşler yaşatır. Ders, oranları tek başına okuma. Bu 3 tablo bize şunu gösteriyor. Bankacılık, düşük fiyatlama, yüksek karlılık, güvenli liman algısını yaratabilir. Sanayi, dengeli karlılık, orta seviye çarpanlar, istikrarlı büyüme sinyali. Teknoloji, orta karlılık ama aşırı fiyatlama. Yüksek beklenti, yüksek risk. Bir yatırımcı için en kritik nokta bu oranları bir bütün olarak değerlendirmektir. İşte gördüğünüz gibi bu oranlar tek başına bir karar vermek için değil, resmi daha net görmek için kullanılır. Ve bu yolun sonunda bizi ne bekliyor? Elbette temettü yolculuğu. Şimdi başa dönelim. Hatırlıyor musun? İlk bölümde sorduğumuz o soruyu. Ben bu kadar şirket arasında hangisine yatırım yapacağım? Hangisi bana gerçekten kazandırır? Artık cevabım var. Çünkü öğrendik ki mesele sadece ucuz görünen hisseyi almak değil. Mesele o şirketin özünde gerçekten karlı bir makine olup olmadığını anlayabilmek. Bu yolculukta şunu gördük. ROE ve ROA bize şirketin sermayesini ve varlıklarını nasıl kullandığını anlatır. FK ve PDDD oranları fiyatın arkasındaki piyasanın beklentisini gösterdi. Somut BIST örnekleri ile ise işin pratiğini gördük. Bazen ucuz görünen aslında değerli, bazen pahalı görünen ise sadece balon. Ve işin en kritik noktası, karlı şirketleri seçmek temettü yolunun anahtarlarıdır. Çünkü güçlü bir şirket sadece bugün kazandırmaz. Yıllar boyunca bileşik getirinin gücüyle seni taşır. Ama tekrar vurgulamakta fayda var. Burada anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Bu bir yol haritası, bir bakış açısıdır. Karar senindir, sorumluluk senindir. Borsada kazanmak sadece cebini büyütmek değildir. Doğru karar vermek, sabırlı olmak, rakamların ardındaki hikayeyi görmek sana aynı zamanda içsel bir zenginlik de kazandırır. Artık sadece piyasaya bakan biri değil, piyasayı anlayan, kendi geleceğini inşa eden biri olursun. Bu yolculuğun sonunda hesabında büyüyen para kadar İçinde büyüyen güven de sana kalır. İşte gerçek zenginlik budur. Eğer sen de bu yolculuğu sürdürmek, karlı şirketleri anlamak, temettüyle geleceğini güvence altına almak istiyorsan kanala abone ol. Bu seriyi baştan sona tekrar izle ve unutma, bilgi paylaştıkça değerlenir. Burada kurduğumuz topluluk sadece finansal özgürlüğün değil, aynı zamanda beraber öğrenmenin ve büyümenin yoludur. Unutmayın, karlı şirket seçmek temettü yolunun anahtarıdır. Fiyat geçici ama değer kalıcıdır. İç ve dış zenginlik sizinle olsun. Borsaya yeni giren herkesin aklında aynı soru vardır. Benim aldığım hisse gerçekten bu fiyata değer mi? Belki sen de ekranın başında günlerce hisse grafiklerine baktın. Kırmızı ve yeşil mumlar inip çıkıyor. Kimi hisse 20 lira, kimi 200 lira. Ama hangi fiyat gerçekten ucuz, hangisi pahalı, bunu nasıl anlayacaksın? İşte tam bu noktada çoğu yatırımcı çok kritik bir yanılgıya düşüyor. Çünkü hisse senedinde gördüğü fiyat aslında sadece etiket fiyatıdır. Yani sokağa çıktığında bir mağazada gördüğün ayakkabının üzerine yazılmış etiket gibi. Ama sen çok iyi biliyorsun. Etiket ürünün gerçek değerini anlatmaz. O ayakkabı 3 ayda parçalanacaksa ister 500 TL yazsın ister 2000 TL. Aslında pahalıdır. Öte yandan yıllarca giyebileceğin sağlam bir ayakkabı 15.000 TL olsa bile uzun vadede çok ucuz kalır. İşte borsada aynısı olur. Bir şirketin hissesi 30 liradır ama aslında o şirketin yarattığı değer hisse başına 60 liradır. Yani piyasa o şirkete hakkını vermemiştir. Bu durumda sen gözlerinin önünde duran bir fırsatı fark etmiş olursun. Tersine başka bir hisse 150 liradır ama gerçekte o şirketin değeri hisse başına sadece 70 liradır. Yani dışarıdan bakıldığında pahalı bir balona yatırım yapmış olursun. Sorun şu, bunu görmeyen yatırımcı etiket fiyatının cazibesine kapılır. Bu hisse ucuz, kesin çıkar diye alır. Ama aslında çürük bir elmaya para yatırır. Bu hisse çok pahalı, kesin balon der ama yıllarca değer yaratan bir şirketi gözünün önünden kaçırır. Peki çözüm ne? İşte asıl kritik soru burada başlıyor. Bir hissenin gerçek fiyatı nasıl hesaplanır?
Bu sorunun cevabı seni hem sıradan yatırımcılardan ayırır hem de uzun vadede finansal özgürlüğe giden kapıyı aralar. Çünkü hisseye bakarken yalnızca bugün kaçtan işlem görüyor demek yerine aslında olması gereken değer nedir diye sorarsın. İşte bu yaklaşım sana oyunun kurallarını değiştirme fırsatı verir. Borsa tarihinde en çok kazanan yatırımcıların ortak noktası şudur. Onlar fiyatın peşinden koşmaz, değeri kovalar. Etiket değil, içerik önemlidir. Ve bunun yolu da şirketin gelecekte yaratacağı nakit akımlarını bugüne indirgemekten, yani yatırım dünyasının sihirli anahtarlarından biri olan indirgenmiş nakit akımı, DCF yönteminden geçer. Ama korkma. Burada seni boğucu formüllerle baş başa bırakmayacağım. Bu yöntemi öyle bir anlatacağız ki hem gündelik hayattan örneklerle kavrayacaksın hem de ben de yapabilirim diyeceksin. Çünkü mesele sadece matematik değil. Mesele bir şirketin kalbine bakabilmek. Bugün seninle adım adım şunu yapacağız. Fiyat ile değer arasındaki farkı göreceğiz. Şirketin gerçek fiyatı dediğimiz şeyi nasıl hesaplayacağımızı öğreneceğiz. Ve bunu basit örneklerle herkesin anlayabileceği şekilde açıklayacağız. Kısacası artık ekranın başında acaba bu hisse pahalı mı, ucuz mu diye kendi kendine sormak zorunda kalmayacaksın. Bu videonun sonunda elindeki hisseye farklı bir gözle bakabileceksin. Çünkü sen artık etiket fiyatına değil, gerçek değere odaklanan yatırımcı olacaksın. Borsada gördüğün her fiyat aslında bir tür pazarlık masasıdır. Bir taraf satmak ister, diğeri almak. Ve bu çekişme sonucunda ortaya çıkan rakama biz fiyat deriz. Ama sen de biliyorsun ki fiyat tek başına hiçbir şey ifade etmez. Şöyle düşün. Mahallede 2 tane kafe var. Birinde kahve 40 TL, diğerinde 60 TL. Şimdi ilk akla gelen şu olur. 40 TL olan daha ucuz. Oradan alırım. Ama diyelim ki 40 TL'lik kahve sulu, tatsız, sana keyif vermiyor. Öteki kafedeki 60 TL'lik kahve ise kaliteli çekirdeklerden yapılmış, yanında ufak bir kurabiye geliyor. Ortam huzurlu. Hangisi aslında daha değerli? İşte yatırımda da aynı mantık işler. Hissenin fiyatına bakıp ucuz demek kolaydır. Ama ucuzun içi boşsa uzun vadede pahalıya patlar. Burada işin sırrı değer kavramında gizlidir. Yani bir şirket gelecekte yaratacağı nakit akışıyla aslında sana ne kazandıracak? İşte buna gerçek değer deriz. Şimdi sıkı dur çünkü biraz işin mutfağına ineceğiz. Ama korkma, öyle formüllerle kafanı şişirmeyeceğim. Sadece mantığını anlamak bile seni çoğu yatırımcıdan bir adım öne çıkarır. DCF dediğimiz yöntem şunu söyler. Bir şirketin bugünkü değeri gelecekte yaratacağı nakitin bugünkü karşılığıdır. Yani şirketin önümüzdeki yıllarda kazanacağı parayı düşün. Ama onu bugüne indir. Çünkü gelecekte kazanacağın 100 TL, bugün kazanacağın 100 TL ile aynı şey değildir. Enflasyon, zaman maliyeti ve fırsat maliyeti vardır. Bu yüzden finans dünyasında altın bir kural vardır. Paranın bugünkü değeri gelecekteki değerinden farklıdır. Örneğin sana bugün 1000 TL verdim. Bununla hemen yatırım yapabilir, değerlendirebilir, paranı büyütebilirsin. Ama sana 5 yıl sonra 1000 TL vereceğim dersem o paranın değeri şimdiden erimiştir. İşte yatırımcılar bu farkı hesaplar. Gelecekteki kazançları bugüne indirger. Aynı şekilde bir şirket önümüzdeki 5 yıl boyunca düzenli kar yaratacaksa sen bu karları bugünkü değeriyle toplarsın. Ortaya çıkan sonuç o şirketin gerçek fiyatıdır. Şimdi işin eğlenceli kısmına gelelim. Çünkü borsada bu fiyat değer çatışması insanın psikolojisiyle de oynar. Birçok yatırımcı hisse fiyatı 20 liradan 18 liraya düştüğünde panik yapar. Zarar ediyorum der. Oysa sen şirketin değerini biliyorsan bu düşüş seni korkutmaz. Çünkü bilirsin ki piyasa kısa vadede dalgalanır ama uzun vadede değer kazanır. Aynı şirket fiyat 20 liradan 30 liraya çıktığında çoğu kişi harika, çok kazanıyorum diye sevinir. Ama sen bakarsın aslında şirketin gerçek değeri 18 lira. O zaman anlarsın ki hisse şişmiş. Yani bir balon olmuş. İşte bu fark seni panikten ve açgözlülükten kurtarır. Borsa biraz Luna Park'a benzer. İnsanlar roller coaster'a biner gibi iniş çıkışlarda bağırır, panikler, sevinir ama sen elinde güvenilir bir harita tutuyorsun. Şirketin gerçek değeri. Yani sen oyunun arkasındaki mekanizmayı bilen sakin oyuncusun. Düşün ki ev alacaksın.
İki daire var. Birisi 2 milyon TL, diğeri 2,5 milyon TL. İlk bakışta 2 milyonluk ev daha cazip gelir. Ama biraz araştırıyorsun. 2 milyonluk evin aidatı yüksek, konumu kötü. Yıllar içinde değer kaybediyor. 2,5 milyonluk ev ise merkezi bir yerde. Kira getirisi yüksek, zamanla prim yapıyor. Sence hangisi daha ucuz? İşte yatırımcının bakış açısı da böyle olmalı. Etiket fiyatı değil, gerçek değer önemli. Şimdi soracaksın. Tamam, şirketin gelecekte yaratacağı nakit akımlarını bugüne indiriyoruz. Peki bunu nasıl ölçüyoruz? Bunun rakamsal göstergeleri neler? İşte burada devreye öz sermaye karlılığı ROE ve aktif karlılık ROA gibi oranlar giriyor. Yani bir şirket elindeki sermayeyi ve varlıklarını ne kadar verimli kullanıyor. Şimdi bu oranların mantığını basit örneklerle çözeceğiz. Bir şirketin gerçek fiyatını anlamak, borsada sürdürülebilir kazanç elde etmenin temelidir. Çoğu yatırımcı fiyatın hareketlerine bakarak karar verir. Şu hisse ucuz, hemen alayım veya bu hisse çok pahalı, uzak durayım. Ama gerçek güç burada yatar. Fiyat yalnızca bir etiket, şirketin iç dinamikleri ise fiyatın ötesinde gerçek hikayeyi anlatır. Bunun için en temel araçlardan biri indirgenmiş nakit akımı, DCF modelidir. Bir şirketin gelecekteki nakit akışlarını bugüne indirgemek aslında bize bu şirketin gerçek değeri ne sorusunun yanıtını verir. Burada dikkat edilmesi gereken şey projeksiyonların gerçekçi olması ve faiz oranları gibi risk faktörlerinin doğru şekilde hesaplanmasıdır. Matematik basittir ama psikoloji karmaşıktır. Yatırımcılar çoğu zaman geleceği abartır veya küçümser. DCF işte bu ön yargıyı kırarak somut bir değer sunar. Tarihsel veriler de bize destek oluyor. 2010-2020 arasında yapılan Borsa İstanbul analizlerinde projeksiyon ve değerleme yöntemlerini kullanan yatırımcıların sadece fiyat odaklı hareket edenlere göre daha istikrarlı kazançlar elde ettiği görülüyor. Bu kazanç kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına karşı psikolojik bir güvende sağlıyor. Bu noktada kısa bir referans. ROE ve ROA şirketin sermayesini ve aktiflerini ne kadar verimli kullandığını gösterir. Ama unutma, bu bölümde detaylı hesaplama yapmıyoruz. Örnek, ROE yüksek olan bir şirket sermayesini etkin kullanıyor demektir. Ancak fiyatın yüksek veya düşük olması başka faktörlere bağlıdır. Aynı şekilde FK ve PDDD oranları tek başına karar vermek için değil, genel tabloyu görmek için kullanılır. Değerleme psikolojisi, yatırımcının en büyük düşmanı olan duygularını yönetmek için kritik öneme sahiptir. Panik ve açgözlülük arasında savrulan biri, gerçek değer yerine fiyatın iniş çıkışlarına odaklanır. Ama DCF ve temel finans göstergeleriyle çalışmak, yatırımcıyı mantıklı, veri temelli bir noktaya taşır. Bu noktada yatırımcı kendine şunu sorar: bu hisse bugün pahalı mı? Yoksa şirketin gerçek gücü bunu hak ediyor mu? Bir örnek üzerinden somutlaştırabiliriz. Varsayalım bir şirket önümüzdeki 5 yılda yıllık ortalama 50 milyon TL nakit üretecek. İndirgenmiş nakit akımı hesaplamasıyla bugünkü değeri 200 milyon TL çıkıyor. Eğer piyasa değeri 180 milyon TL ise bu şirket kısa vadeli dalgalanmalara rağmen görece ucuz bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Buradaki kritik nokta yatırımcının psikolojik güvenini sağlamaktır. Rakamların arkasında bilim ve matematik vardır. Kulaktan dolma söylentiler değil. Şimdi işin matematiği ve rakamlara dayanan kısmına geçiyoruz. Önce kısa bir uyarı. Buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Sadece şirketlerin finansal yapısını anlamak için hazırlanmıştır. ROE, öz kaynak karlılığı, şirketin sahiplerinin sermayesini ne kadar verimli kullandığını gösterir. Basitçe anlatmak gerekirse, şirkette 100 TL yatırım ve bir yıl sonunda 20 TL kazanç sağladıysa ROE %20'dir. Yüksek ROE, şirketin sahip olduğu sermayeyi etkin kullanabildiğini ve kar üretme kapasitesinin güçlü olduğunu gösterir. Ama dikkat et, tek başına ROE her zaman yeterli değildir. Örneğin yüksek borç kullanımı da ROE'yi şişirebilir. Bu yüzden tek başına bakmak yanıltıcı olabilir. ROA, aktif karlılık ise şirketin tüm varlıklarını ne kadar verimli kullandığını gösterir. Yani sadece sahiplerin sermayesi değil, şirketin sahip olduğu tüm kaynaklar kar üretimi için ne kadar etkin kullanılıyor. Örnek, bir şirketin toplam varlığı 500 milyon TL ve yıllık net karı 50 milyon TL ise ROA %10'dur. Bu gösterge özellikle borçluluk oranı yüksek şirketlerde yatırımcının gerçeği görmesine yardımcı olur. Şimdi biraz görselleştirelim. Düşün, iki şirket var. Şirket A yüksek ROE'ye sahip ama borcu da oldukça fazla.
Şirket B ise daha düşük ROE'ye sahip ama borcu az ve ROA'sı yüksek. Burada yatırımcı için kritik olan uzun vadede hangi şirketin sürdürülebilir kar ürettiğini doğru analiz etmektir. ROE ve ROA birlikte okunduğunda şirketin gerçek performansı ortaya çıkar. Bu göstergeler sadece rakamsal bilgi vermez, yatırımcının zihnini de güçlendirir. Çoğu yatırımcı fiyatın düşmesi veya yükselmesiyle panik yapar ama ROE ve ROA'yı doğru analiz eden bir yatırımcı iniş çıkışlara kapılmaz. Sabırla doğru şirketi seçer. Psikolojik güven burada devreye girer. Artık kararlar ön yargıya değil, bilimsel ve finansal verilere dayanır. Basit bir örnek. Varsayalım şirket X'in öz kaynakları 200 milyon TL. Net karı 30 milyon TL. ROE'si %15, toplam varlıkları 400 milyon TL olduğuna göre ROA eşittir %7,5. Bu sayede hem sermayeyi hem de şirket varlıklarını ne kadar verimli kullandığını görebiliyoruz. Eğer şirket borcunu etkin yönetiyor ve ROE, ROA uyum sağlıyorsa uzun vadede yatırımcıya sağlam bir yol haritası sunar. ROE ve ROA tek başına yatırım kararı için kullanılmaz. PK ve PDDD gibi diğer göstergelerle birlikte incelenmelidir. Bu göstergelerin her biri bir bulmacanın parçasıdır ve her biri birlikte okunduğunda şirketin gerçek değerini ortaya çıkarır. Özetle ROE, öz kaynak verimliliği, ROA, tüm varlıkların verimliliği, yüksek ROE artı uyumlu ROA, sürdürülebilir karlılık, psikolojik güven, yatırımcı panik ve spekülasyonlardan korur. Hadi şimdi işin en kritik kısmına yaklaşalım. Bir şirketin gerçek fiyatını nasıl tahmin edersiniz? Borsa ekranındaki rakamlara bakmak kolaydır. Ama gerçek değer ekranın ötesinde gizlidir. İşte burada temel kavram devreye giriyor. Değer analizi. Yatırımcılar için değer analizi bir şirketin sahip olduğu potansiyeli, kaynaklarını ve gelecekte yaratacağı nakit akışını anlamak demektir. Bu sadece bugünkü fiyat etiketine bakmaktan çok daha fazlasını ifade eder. Öncelikle şunu anlamamız gerekir. Şirketin karı tek başına yeterli değildir. Önemli olan bu karın sürdürülebilirliği ve şirketin bu karı ne kadar verimli ürettiğidir. İşte burada öz sermaye karlılığı ROE ve aktif karlılık ROA devreye girer. Daha önce gördüğümüz gibi yüksek ROE ve ROA değerleri şirketin sermayesini ve kaynaklarını etkin kullandığını gösterir. Ancak unutulmamalıdır ki sadece geçmiş karlılık bugünkü fiyatı belirlemez. Gelecekte yaratacağı nakit akışı çok daha kritik bir göstergedir. İşte devreye indirgenmiş nakit akımı giriyor. Burada amaç şirketin gelecekte üreteceği nakitleri bugünkü değere çevirmek ve böylece yatırımcıya gerçek fiyatı göstermek. Basit bir benzetme yapalım. Diyelim ki bir arkadaşınız size 5 yıl boyunca her yıl belirli miktarlarda para verecek. Bu paranın bugünkü değeri gelecekteki değerinden farklıdır. Çünkü paranın zaman değeri vardır. İşte şirket için de aynı mantık geçerlidir. 5 yıl sonra kazanacağı kar bugün ne kadar değer ifade ediyor? İşte bu hesap yatırımcının kararını destekler. Bu noktada psikoloji devreye giriyor. Bir yatırımcı sadece fiyat etiketine bakarsa panik ve heyecanla hareket edebilir. Ama DCF ve değer analizi sayesinde bir hisseyi gerçekten alması veya almaması gerektiğini bilimsel verilerle görebilir. Yani psikolojik olarak da güçlü bir pozisyona geçer. Artık yatırımcı piyasanın dalgalanmasından korkmaz çünkü kararını sağlam bir mantık ve veri temeline dayandırmıştır. Burada bir uyarı da yapalım. DCF ve değer analizi kesin fiyat garantisi vermez. Sadece yatırımcıya yaklaşık bir değer aralığı sunar. Şirketin mevcut piyasa fiyatı ile hesaplanan değer arasındaki fark fırsat veya risk alanını gösterir. Bu yüzden her zaman dikkatli olunmalı ve tek bir göstergenin peşine takılmamalıdır. Son olarak somut bir örnek. Diyelim ki bir şirketin önümüzdeki 5 yıl boyunca yıllık ortalama 50 milyon TL net nakit yaratması bekleniyor. İndirgenmiş değerleme yöntemiyle bugünkü değeri hesapladığında şirketin gerçek fiyatının 120 TL civarında olduğu ortaya çıkıyor. Ancak şu an borsada fiyatı 100 TL ise yatırımcı için potansiyel bir fırsat olabilir. Ama unutmayın, bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kavramları somutlaştırmak ve konuyu anlaşılır kılmak için örnek olarak verilmiştir. Şimdi gelin bir şirketin gerçek fiyatını nasıl bulacağımızı adım adım görelim. Bu örnek tamamen anlaşılması için verilmiş bir senaryodur. Yatırım tavsiyesi değildir. Diyelim ki bir şirketin önümüzdeki 3 yıl için beklenen nakit akışları şöyle. 1. yıl 50 milyon TL, 2. yıl 55 milyon TL, 3. yıl 60 milyon TL. Gördüğünüz gibi her yıl yaklaşık olarak %10 büyüme yapmış. Yani %10'luk bir beklenen getiri.
İlk adımımız bu nakit akışını belirlemek. Yani şirketin her yıl bize ne kadar para kazandırdığını tahmin ediyoruz. İşte burada 50, 55 ve 60 milyon TL değerleri karşımıza çıkıyor. İkinci adım indirgeme oranını belirlemek. Biz %10'luk bir beklenen getiri kullanacağız. Yani bugünkü değeri bulmak için her nakit akışını 1,10 ile çarpacağız. Üçüncü adım her yılın nakit akışını bugünkü değerine çevirmek. Birinci yıl 50 milyon TL bölü 1,10 yaklaşık 45,45 milyon TL. İkinci yıl 55 milyon TL bölü 1,10 üzeri yani ikinci yıl için 1,10 çarpı 1,10 yani bu da yaklaşık 1,21. Bu da yaklaşık olarak 45,45 milyon TL. Üçüncü yıl 60 milyon TL bölü 1,10 üzeri 3. Yani üçüncü yıl için 1,10 çarpı 1,10 çarpı 1,10 yani bu da yaklaşık 1,331 yaklaşık 45,08 milyon TL. Gördüğünüz gibi her yılın nakit akışını bugüne indirgediğimizde paranın zaman değerini hesaba katıyoruz. Dördüncü adım bugünkü değeri toplamak. 45,45 artı 45,45 artı 45,08 yaklaşık 136 milyon TL. Bu rakam şirketin önümüzdeki 3 yıl yaratacağı nakitlerin toplam bugünkü değeridir. Beşinci adım hisse başına değeri bulmak. Diyelim ki şirketin toplam 10 milyon hissesi var. Toplam değer 136 milyon TL olduğuna göre hisse başına değer 136 milyon bölü 10 milyon hisse eşittir 13,6 TL. Yani bu şirketin gerçek veya adil fiyatı yaklaşık 13,6 TL. Özetle hisse fiyatı 13,6 TL'nin altındaysa ucuz olabilir, üstünde ise pahalı olabilir. Bu basit ama güçlü yöntem şirketin gelecekteki nakit akışını bugüne indirerek fiyat etkisine değil gerçek değere bakmamızı sağlıyor. Şimdi teoriyi bir kenara bırakalım ve gerçek rakamlarla pratik yapalım. Unutma, bu bölümde gösterilecek hesaplamalar ve veriler yatırım tavsiyesi değildir. Amacımız sadece kavramları somutlaştırmak ve öğrenmeyi kolaylaştırmak. Ekrandaki tablolar, grafikler ve animasyonlar sana bir yatırımcının nasıl düşünmesi gerektiğini gösterecek. Örnek olarak Borsa İstanbul'dan 3 şirket seçelim. Şirket A, Şirket B ve Şirket C. Bu şirketleri seçerken hem sektör çeşitliliğine hem de farklı karlılık seviyelerine dikkat ettik. Amacımız ROE, ROA ve beklenen nakit akışlarıyla şirketin gerçek fiyatına yaklaşmayı göstermek. Şirket A, yıllık net nakit akışı 60 milyon TL, öz sermaye karlılığı %18, aktif karlılık %12, indirgenmiş nakit akımı yöntemiyle bugünkü değeri hesapladığımızda şirketin gerçek fiyatı 140 TL civarında çıkıyor. Mevcut borsa fiyatı 130 TL. Bu fark yatırımcıya teorik olarak küçük bir fırsat alanı sunuyor. Şirket B, yıllık nakit akışı 45 milyon TL. ROE %22, ROA %15. Hesaplamalar sonucunda bugünkü değeri 95 TL civarında. Şu anki piyasa fiyatı 105 TL. Burada ise hisse biraz pahalı görünüyor. Yani yatırımcı için dikkat edilmesi gereken bir durum söz konusu. Şirket C, yıllık nakit akışı 80 milyon TL, ROE %16, ROA %10. Hesaplanan bugünkü değeri 160 TL, piyasa fiyatı 155 TL. Burada da şirketin değeri ile fiyatı arasında küçük bir fark var. Uzun vadeli yatırım için potansiyel fırsat sunuyor. Bu örneklerle gördüğünüz gibi tek bir göstergeye bakmak yetersizdir. ROE ve ROA yüksek olsa bile piyasa fiyatı ile hesaplanan gerçek değer arasındaki farkı analiz etmek gerekir. Bu sayede yatırımcı hem mantıklı bir alım-satım stratejisi oluşturur hem de psikolojik olarak daha sağlam bir pozisyon kazanır. Ek olarak grafik ve tablolar ile her şirketin nakit akışının zaman içinde nasıl değişeceğini göstermek mümkün. Bu görselleştirme indikatörlerin ve hesaplamaların mantığını somutlaştırır. İzleyici ekranda hem rakamları hem de trendleri görebildiği için teori ile pratiği birleştirmiş olur. Ve unutulmaması gereken kritik nokta. Bu analiz yatırım tavsiyesi değildir. Amacımız kavramları öğrenmek ve gerçek dünyaya uygulanabilirliğini göstermek. İzleyici öğrendiği bu yöntemlerle kendi araştırmalarını yapabilir. Ancak tek başına buradaki örneklere dayanarak alım-satım kararı vermemelidir. Sonuç olarak BIST örnekleri sayesinde yatırımcı şirketin gerçek fiyatına yaklaşmayı, piyasa fiyatıyla farkını görmeyi ve bilinçli kararlar almayı öğrenir. Bu bölüm temettü yolculuğu ve uzun vadeli kazanç stratejisi için kritik bir basamaktır.
İşte geldik yolculuğumuzun sonuna. Şimdi ekrana bakarken kendine sor. Ben gerçekten yatırım yolculuğumu anlamaya ve bilinçli adımlar atmaya hazır mıyım? Bugün öğrendik ki borsada başarı şansa değil, doğru bilgiye ve disiplinli yaklaşıma dayanıyor. Bir şirketin fiyat etiketine aldanmamak, onun finansal gücünü anlamak ve gelecekte yaratacağı nakit akışını doğru analiz etmek uzun vadede yatırımcının en büyük silahı. Hatırlayın, öz sermaye karlılığı ve aktif karlılık bize şirketin sermayesini ne kadar verimli kullandığını gösteriyor. FK ve PDDD oranları ise sadece rakam değil, şirketin fiyatının değerine göre ne kadar gerçekçi olduğunu anlamamızı sağlıyor. Ve son bölümde gördüğümüz gibi indirgenmiş nakit akımı hesaplamasıyla şirketin gerçek fiyatını öngörebiliyoruz. Ama asıl önemli olan öğrendiğimizi hayata geçirmek. Küçük birikimler, sabır ve doğru adımlar bile yıllar içinde bileşik getiri ile büyük fark yaratabilir. Bu sadece rakamların oyunu değil, aynı zamanda psikolojinin, disiplinin ve sabrın ödülüdür. Unutmayın, finansal yolculuk yalnızca bir kazanç aracı değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal güçlenmenin de yolu. Her adımda hem içsel hem de dışsal zenginliğinizi inşa ediyorsunuz. Bu yüzden temettü yolculuğunuza bilinçli yatırım ve karlı şirket seçimiyle başlayın. Çünkü bu yolculuk birikiminiz kadar karakterinizi de büyütür. Ve son olarak bu bir yatırım tavsiyesi değil. Size finansal farkındalık, bilinçli karar verme ve uzun vadeli planlama yol haritasını sunuyoruz. Ama emin olun, öğrendiklerinizi uyguladığınızda finansal özgürlüğe atacağınız adımlar somut bir hale gelir. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve bu bilgileri sevdiklerinizle paylaşın. Çünkü doğru bilgi paylaşıldıkça çoğalır ve doğru adımların yolu her zaman açık kalır. Haydi şimdi öğrendiklerinizi uygulayın ve kendi finansal hikayenizi yazmaya başlayın. Çünkü karlı şirketleri doğru analiz eden ve disiplinle yatırım yapan her kişi gelecekte hem finansal hem de psikolojik olarak kazançlı çıkacaktır. Finansal özgürlük sadece paranı değil, düşüncelerini, sabrını ve karakterini de büyütür. Unutmayın, finansal yolculuk yalnızca bir kazanç aracı değil, hem içsel hem de dışsal zenginlik inşa etmenin yoludur. Her adımda hem zihninizi hem cebinizi güçlendiriyorsunuz. Bu yüzden temettü yolculuğunuza bilinçli yatırım ve karlı şirket seçimiyle başlayın. Çünkü bu yolculuk birikiminiz kadar karakterinizi de büyütür. Borsada işlem yapan milyonlarca yatırımcı var. Kimisi sabah akşam ekran başında, kimisi sadece telefondan arada bir bakıyor. Ama hepsinin kafasında aynı düşünce dönüyor. Acaba bu hisse ileride yükselecek mi? Bugünkü fiyat gelecekteki kazancı yansıtıyor mu? Aslında bu sorunun cevabı yatırımcının bakış açısına göre değişiyor. Çoğu kişi geçmiş verilere bakıyor. Geçen sene şu kadar kar etmiş, dağıttığı temettü bu kadarmış. Ama bir gerçek var ki borsa geçmişi değil, geleceği fiyatlar. Bir hisse senedinin bugünkü fiyatına baktığında aslında şirketin önümüzdeki yıllarda elde edeceği kar beklentilerinin toplamını görüyoruz. Yani piyasa sana diyor ki ben bu şirketin gelecekte şu kadar kar edeceğini düşünüyorum ve fiyatı buna göre veriyorum. Şimdi durup düşünelim. Sen geçmişe bakanlardan mı olacaksın yoksa geleceği okuyanlardan mı? İşte bu noktada devreye giriyor prospektif FK. Bu oran sana bir şirketin gelecekteki kazancına göre bugünkü fiyatı ucuz mu, pahalı mı olduğunu anlatıyor. Bugün sana bunun mantığını en sade, en anlaşılır şekilde göstereceğim. Çünkü bir kez öğrendiğinde artık sadece bugünü değil, geleceği de görmeye başlayacaksın. Ve işte o zaman yatırım dünyasında gerçek bir adım öne geçeceksin. Takipçilerimizden Özcan kardeşimiz bu konuyu özellikle istedi ve çok doğru bir noktaya parmak bastı. Çünkü borsada en çok yapılan hatalardan biri şudur. Yatırımcılar geçmiş verilere takılıp kalır. Şirketin geçen yılki karına, geçmişte dağıttığı temettüye bakar. Ama borsa bunların çoğunu zaten fiyatlamıştır. Asıl mesele gelecekte ne olacağıdır. İşte prospektif FK tam da burada devreye giriyor. Klasik FK oranını biliyorsun. Formül basit. Hisse fiyatı bölü hisse başı kar. EPS. Ama buradaki kar genelde geçmiş yılın bilançosundan alınır. Yani dünün fotoğrafı. Prospektif FK ise yarının hikayesini anlatır. Burada hisse fiyatını gelecek bir yıl içinde beklenen hisse başı kâra böleriz. Eğer piyasa şirketin karını arttıracağını bekliyorsa prospektif FK klasik FK'dan daha düşük çıkar. Eğer kar beklentisi düşüyorsa tam tersi daha yüksek çıkar. Mesela düşün, bir şirket geçen yıl hisse başı 5 TL kar etti. Bugünkü fiyatı 100 TL olsun. Klasik FK eşittir 100 bölü 5 eşittir 20.
Ama analistler diyor ki bu şirket önümüzdeki yıl 10 TL kar edecek. Prospektif FK eşittir 100 bölü 10 eşittir 10. Bak aynı hisse ama geleceğe göre ucuz görünüyor. İşte yatırımcının bilmesi gereken sihir bu. Borsa geleceği satın alır. Peki burada kritik soru geliyor. Gelecekteki karı nereden bulacağız? Burada analiz raporları, şirket beklentileri, sektör büyüme hızları, ekonomik tahminler devreye giriyor. Yani işin içinde hem finansal mantık hem de öngörü var. Ama şunu net söyleyelim. Prospektif FK asla tek başına yeterli değildir. Sadece bir aracı, bir pusula gibi düşün. Yanına PDDD, sektör ortalamaları, hatta şirketin borçluluk yapısı gibi başka göstergeleri koymazsan yanlış yönlere sapabilirsin. Özcan kardeşimizin sorduğu konu işte bu yüzden kritik. Çünkü çoğu yatırımcı FK deyince sadece geçmişe bakıyor, bu hisse pahalı deyip kenara çekiliyor. Ama sen geleceğe bakmayı öğrenirsen işte o zaman fark yaratıyorsun. Ve şunu unutma. Bugün fiyatların yüksek gördüğü birçok şirket yarının kar patlamasıyla aslında ucuz olabilir. Ya da tam tersi, bugün ucuz görünen bazı şirketler karları eriyorsa aslında çok pahalıdır. İşte prospektif FK bu ikilemi çözmek için yatırımcının elindeki en güçlü araçlardan biridir. Borsada yatırım yaparken karşına çıkan kavramların en temel taşlarından biri EPS. Yani hisse başına kazanç. Belki ekranın başında EPS ne demek, neden önemli diye düşündün. Merak etme. Çünkü bu kavram aslında hisse fiyatının gerçek değerini anlamak için olmazsa olmaz. EPS bir şirketin belirli bir dönemde elde ettiği net karın piyasada dolaşan hisse sayısına bölünmesiyle bulunur. Basitçe söylemek gerekirse şirketin cebine giren her lira senin elindeki bir hisseye ne kadar kazanç sağlıyor. İşte bunu gösterir. Örneğin bir şirket 100 milyon TL kar etmiş ve 10 milyon adet hissesi var. EPS 10 TL olur. Bu yatırımcıya doğrudan bir referans noktası verir. Hisse başına ne kazanıyorum sorusunun cevabıdır. Şimdi EPS'i anlamak neden kritik? Çünkü fiyat kazanç FK oranı hisse fiyatını değerlendirmek için EPS'e dayanır. FK hisse fiyatı bölü EPS. Yani EPS'i bilmeden FK'yı yorumlamak gözleri kapalı yatırım yapmaya benzer. Bu noktada aklında net bir şekilde şunu tut. EPS hisse fiyatını anlamanın anahtarıdır. Ve işte burada prospektif FK'ya geçiş yapıyoruz. Gelecek dönemler için şirketin kazanç beklentilerini de hesaba katarsak bugünkü fiyatın ne kadar mantıklı olduğunu, hatta ucuz mu, pahalı mı olduğunu görebiliriz. EPS sadece geçmiş karı göstermez. Doğru tahminlerle bir şirketin potansiyelini de bize anlatır. Bu bölümde EPS'in mantığını kavradıktan sonra prospektif FK'yı nasıl hesaplayacağımızı ve bu oranların yatırım kararlarımızı nasıl şekillendirdiğini adım adım izleyeceğiz. Böylece bir hisseyi değerlendirirken sadece fiyat etiketine bakmayacak, gerçek değerini görerek karar verebileceksin. Şimdi gelelim işin en kritik tarafına. Prospektif FK mantığını öğrendik. Ama bu sadece teoride kalırsa bir işe yaramaz. Önemli olan bunu gerçek hayatta, yatırım kararlarımızda nasıl kullanacağımızı bilmek. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Bu anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Sadece finansal okuryazarlığı arttırmak, temel analizde kullanılan bir yöntemi daha yakından tanımak içindir. Klasik FK ile prospektif FK'yı yan yana koymak, önce basit bir karşılaştırma yapalım. Şirket A geçen yıl 5 TL hisse başı kar açıkladı. Fiyatı 100 TL, klasik FK 20. Analistler diyor ki önümüzdeki yıl bu şirket 10 TL kar edecek. Prospektif FK eşittir 10. Burada ne anlıyoruz? Şirketin geçmişine bakarsan pahalı ama geleceğine bakarsan ucuz. İşte borsada çok yapılan hata budur. Geçmişe takılıp kalmak. Oysa piyasa geleceği fiyatlıyor. Peki her zaman işe yarıyor mu? Hayır. Çünkü geleceği tahmin etmek kolay değil. Bazı durumlarda şirketin beklentileri tutmaz, karlar düşer, prospektif FK çöker. Örneğin enerji sektöründe bazen öngörülen karlar çok yüksek çıkar. Ama enerji fiyatları düşer ve tüm hesap alt üst olur. O yüzden prospektif FK mutlak bir gerçek değil, bir beklentinin matematiksel ifadesidir. Gerçek hayattan basit senaryo. Diyelim ki Borsa İstanbul'da işlem gören X şirketi var. Fiyatı 60 TL. Son açıklanan hisse başı kar 6 TL. Klasik FK 60 bölü 6 eşittir 10. Güzel, ucuz görünüyor. Ama analist raporları diyor ki önümüzdeki yıl sektör daralacak, şirketin EPS'i 3 TL'ye düşebilir. Prospektif FK 60 bölü 3 eşittir 20. Şimdi tablo değişti. Geçmişe bakınca ucuz, geleceğe bakınca pahalı. İşte yatırımcı burada yanılabiliyor.
Başka bir örnek. Şirket Y'nin fiyatı 200 TL. Geçen yılki EPS'i 8 TL. Klasik FK 25. Pahalı gibi. Beklenen EPS'i gelecek yıl 20 TL. Prospektif FK eşittir 10. Ucuz gibi. Aynı hisse ama farklı sonuç. İşte prospektif FK'nın önemi burada ortaya çıkıyor. Sektör ortalamaları ile kıyaslamak, tek başına bir şirketin prospektif FK'sına bakmak da yanıltıcı olabilir. Örneğin bankacılık sektöründe genelde FK oranları 5-6 civarında seyreder. Teknoloji şirketlerinde ise 20-30 normaldir. Çünkü sektörün büyüme dinamikleri farklıdır. Bankacılık daha istikrarlı ama düşük büyümeli. Teknoloji daha riskli ama yüksek büyümeli. O yüzden prospektif FK'ya bakarken mutlaka aynı sektördeki diğer şirketlerle karşılaştırmak gerekir. Piyasa beklentileri neden önemli? Unutma, prospektif FK'nın temeli beklentiye dayanır. Eğer piyasa çok iyimserse gelecekteki kar tahminleri şişirilir. Eğer piyasa çok kötümserse tahminler olduğundan düşük tutulur. Yani bu oran aslında bize sadece piyasanın o anki ruh halini de gösterir. Yanılma riskine karşı nasıl korunuruz? Tek bir kaynağa güvenmemek. Analist raporlarını çapraz kontrol etmek, sektör dinamiklerini iyi anlamak, şirketin geçmiş performansını ve yönetim kalitesini göz önünde bulundurmak. En güzel tarafı ise şu: eğer doğru kullanırsan prospektif FK sana geleceğin ucuzunu bulma imkanı verir. Yani piyasadaki herkes geçmişe bakarken sen geleceğe bakıyorsun. Bu da sana büyük bir avantaj sağlar. Sonuç olarak prospektif FK yatırımcıya şunu söyler: geçmişten çok geleceğe odaklan. Çünkü borsa yarını satın alır. Bir şirketin gelecek değerini anlamak istiyorsan sadece klasik FK'ya değil, prospektif FK'ya da bakmalısın. Ama her zaman dikkatli olmalı. Beklentilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini sorgulamalısın. Unutma, yatırımın en büyük riski beklentilerin gerçekleşmemesidir. Artık EPS'in ne olduğunu ve neden kritik olduğunu biliyoruz. Şimdi bir adım ileri gidelim. Prospektif FK, yani şirketin gelecekteki kazanç beklentilerine dayalı fiyat kazanç oranı. Burada amaç sadece geçmiş karlara bakmak değil, şirketin önümüzdeki dönemlerde yaratacağı değerleri de hesaba katmak. Çünkü borsa geleceği fiyatlıyor. Geçmiş tek başına yeterli değil. Prospektif FK'yı anlamak için önce şu soruyu sor: bu şirket önümüzdeki 12 ayda veya bir sonraki mali yılda ne kadar kar elde edebilir? Bu tahmini karı önceden öğrendiğimiz EPS formülüne entegre ediyoruz. Örneğin bir şirketin 10 milyon adet hissesi var ve analistler önümüzdeki yıl için toplam 120 milyon TL kar öngörüyor. EPS 120 milyon bölü 10 milyon. Hisse 12 TL. Şimdi diyelim ki hisse fiyatı şu an 144 TL. Prospektif FK eşittir 12. Yani yatırımcı önümüzdeki karın 12 katını ödeyerek hisseyi alıyor. Bu oran hisseyi değerlendirirken kritik bir referans noktası sunar. Piyasa genelinde FK ortalamalarıyla karşılaştırmak hissenin ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu anlamamızı sağlıyor. Ama dikkat! Prospektif FK tek başına karar vermek için yeterli değildir. Burada psikoloji devreye giriyor. Yatırımcılar çoğu zaman sadece düşük FK'yı görüp ucuz diye atlayabilir. Ama bu oran gelecekteki kar tahminlerine bağlıdır. Tahminler doğru olmazsa yanlış karar verebiliriz. Bu yüzden analist raporları, sektörel trendler ve makroekonomik göstergeler ile desteklemek şarttır. Bir örnekle somutlaştıralım. Şirket A, önümüzdeki yıl EPS tahmini 15 TL. Hisse fiyatı 180 TL. Prospektif FK eşittir 12. Şirket B, EPS tahmini 8 TL. Hisse fiyatı 120 TL. Prospektif FK 15. Her ne kadar şirket B daha düşük fiyatlı görünse de FK'ya bakınca aslında daha pahalı olduğunu anlıyoruz. Bu noktada yatırımcı fiyat ve değer arasındaki farkı görür ve daha bilinçli karar alır. Ayrıca prospektif FK'nın psikolojik etkisi de büyüktür. Çünkü yatırımcılar artık sadece fiyat dalgalanmalarına odaklanmaz. Şirketin gelecekteki karlılığına güvenerek sabırlı olabilir. Bu kısa vadeli panik ve fırsatçılıktan uzak, soğukkanlı ve disiplinli yatırım davranışını tetikler. Son olarak bu noktada izleyiciye hatırlatmakta fayda var. Prospektif FK ve EPS sadece birer araçtır. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama doğru kullanıldığında bir hisseyi değerlendirirken hem matematiksel hem de psikolojik güven sağlar. Bu bölümden sonra PDD'de ve piyasa değerine göre değerlendirmeye geçeceğiz. Böylece yatırımcının bakış açısını genişletecek, yalnızca kar değil şirketin tüm sermaye yapısına bakmayı öğreneceğiz.
Artık prospektif FK ve EPS'i öğrendik. Şimdi gelecekteki kazanç beklentisini analiz edebiliyoruz. Ama yatırımcı için tek kriter bu değil. Çünkü bazen kar yüksek olsa da şirketin bilançosu ya da sermaye yapısı sorunlu olabilir. İşte bu noktada PDDD yani piyasa değeri bölü defter değeri devreye giriyor. PDD'de şirketin piyasada ne kadar değer gördüğünü varlıkları ve borçlarıyla karşılaştırmamızı sağlar. Basitçe söylemek gerekirse şirketin tüm varlıklarını sattığında borçları çıkarıldıktan sonra kalan net değer ile piyasa fiyatını karşılaştırırız. Eğer PDDD1'in altında ise piyasa şirketi defter değerinin altında fiyatlıyor. 1'in üzerinde ise piyasa değerini fazlasıyla ödüyor olabilir. Ama dikkat! Burada da tek başına karar vermek risklidir. Örneğin bir şirketin PDDD'si düşük olabilir. Çünkü bilançosunda sorunlar vardır ya da yönetim zayıftır. Yani PDDD yalnızca bir sinyal değil, kararın tamamı olmalı. İşin içine sektörel karşılaştırmalar ve trendler de girmelidir. Bir örnek üzerinden düşünelim. Şirket A, defter değeri 100 milyon TL, piyasa değeri 120 milyon TL. PDDD eşittir 1,2. Şirket B, defter değeri 80 milyon TL, piyasa değeri 60 milyon TL. PDDD eşittir 0,75. Görüldüğü gibi şirket B defter değerinin altında fiyatlanıyor. Bu yatırımcı için fırsat gibi görünebilir ama neden ucuz? İşte burada analiz ve derin araştırma devreye girer. Yönetim kalitesi, sektör trendi ve gelecekteki nakit akış tahminleri PDDD yorumlanmasında kritik olur. PDDD analizinin bir başka avantajı yatırımcıya psikolojik güven vermesidir. Çünkü artık sadece hisse fiyatı iniş çıkışlarına bakmak yerine şirketin tüm yapısına hakim olabiliyorsunuz. Bu panik ve spekülasyondan uzak, bilinçli yatırım davranışları geliştirmek için çok önemli. Ayrıca PDDD ile birlikte prospektif FK'yı karşılaştırmak yatırımcıya iki perspektifi birden sunar. Bir yandan gelecekteki kar potansiyelini, diğer yandan şirketin bilançosundaki değeri. Bu iki göstergeyi bir arada okumak piyasanın sunduğu yanıltıcı sinyallere karşı korur. Unutmayın, PDDD, FK ve EPS tek başına karar vermek için kullanılmaz ama birlikte yorumlandığında yatırımcının şirketi hem matematiksel hem psikolojik olarak anlamasını sağlar. Hayat yatırım gibi. Sabır ve doğru adımlar uzun vadede kazandırır. Bugün öğrendik ki bir şirketin fiyatına bakarken sadece rakamlara değil, arkasındaki gerçek değere ve sürdürülebilirliğe odaklanmak gerekiyor. Her bir adım sizi finansal farkındalık ve özgürlüğe biraz daha yaklaştırır. Unutmayın, gerçek zenginlik yalnızca parayla ölçülmez. Hem iç zenginlik yani bilgi, disiplin, özgüven hem de dış zenginlik, finansal güven, yatırım birikimi ve temettü gelirleri bir araya geldiğinde tamamlanır. Kendinize yatırım yapın, öğrenmeye devam edin, hatalarınızdan ders çıkarın ve sabırlı olun. Her küçük adım uzun vadede büyük sonuçlar doğurur. Ve unutmayın, karlı şirket seçmek temettü yolunun anahtarıdır. Bu bir yatırım tavsiyesi değil, yol haritasıdır. Bizimle olduğunuz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İç ve dış zenginlik her zaman sizinle olsun. Hoşça kalın.